Ben, İlaç Kralı Vadisi'nin son kadın öğrencisiyim. Yaklaşık 6 ay önce bir reçeteyle bir salgını durdurdum. Şehir halkını felaketten kurtardım, bu yüzden. İmparator ferman çıkardı, başkente çağrıldım. Hanımefendi. Reçeteniz sayesinde salgın başkente yayılmadan halk kurtuldu. İmparatorun ödülü gerçekten hak edilmiş. Anne, kendine iyi bak. Halkı yerleştirince başkente geliriz. Lian Xiang. Anneme kötü davranma. Tamam, efendim. Haydi. Kocacığım, başkentte sizi bekliyorum. Tam o sırada başkent markisinin ailesi beni buldu. Kaybolan, gerçek kızları olduğumu söylediler. Dur. Bu fakir köyde büyüyen kız, geri dönse bile aile şerefini lekeleyebilir. Marky ne düşünüyor? Siz, kaybolan ikinci hanımefendi misiniz? Benimle gelin. Marky sizi bekliyor. Hadi gidelim. Lian Xiang. O zaman gidip bir bakalım. Büyütmese de doğurmuş. Tamam. Kızım, Kız kardeşim. anne. Ablam bulunduğuna göre artık gelmem. Anne, baba, ağabey, sağlığınıza dikkat edin. Aptal çocuk. Sen 40 yıldır sevdiğim kızımsın. O gelse bile annenin kalbinde. Senden daha değerli olamaz. Evet, kız kardeşim. Sana kötü davranırsa onu hemen kovarım. Kim olursa olsun. Bu ailenin tek kızı sensin. İkinci hanımefendi, yan kapıdan girin. Ama korkuyorum. Ablam kızarsa diye. Annen yanında, korkma. Trufle tapınağına gideceğim. Onu görmeyeceğim. Sadece havasını söndüreceğim. HMM. İkinci hanımefendi köyden geldi, kıyafeti kırlı. Yan kapıdan girmek zorunda. Baş uşak, aklını mı kaybettin? Hanımımın kim olduğunu biliyor musun? Hanımımın kim olduğunu biliyor musun? Kaybolan Marky kızı değil mi? Başka ne olabilir? Marky kızı mı? Hanımımın umurunda değil. Hanımımla. Lian Xiang. Sadece küçük bir kapı, neden geçilemez ki? Köylü kılıklı biri, geri getirsen ne olacak? Yinging hanımefendi gibi asil ve zarif mi olacak? Şuyu. 40 yıl dışarıda kalmışsın, çok çektin. Annen tapınakta dua ediyor. Daha sonra gelip selam verirsin. Yinging evlatlık alınmış olsa da, küçüklüğünden beri bu konakta büyüdü, üstelik Bakan'ın eşi. Artık bu konak onun yüzü. Sen geri dönünce, içi huzursuz olabilir. Konak için, kız kardeşlerin uyumu için, dışarıda o hala. Bu konağın asıl kızı. Sen de evlatlık olarak annenin adına kaydedileceksin. Her şey Marky'nin dediği gibi olsun. Bu kadar kolay kabul etmem.
Acaba Yinging'e kötülük yapmak için hangi pis planları kuruyorsun? Söyleyeyim. Yinging çok iyi kalplidir. Seni aramak için yıllarca ne çileler çekti. Ben varken Yinging'e dokunamazsın. Bana karşı tavrın bu mu? Yeter. Kabul etmelisin. O kaba saba. Köylü kocan ve o yabanı çocuklar, konakta yasak. Bu konak soylu bir aileye ait. Yüzümüzü kara çıkaramazsın. Marki haklısınız. Köylü kaba, çocuklar yaramaz. Gerçekten uygun değiller. Ben düşünememişim. Ne köylü, ne yabanı çocuk. Siz bizim efendilerin kim olduğunu biliyor musunuz? Şuyu hanımefendi, hizmetçiniz olsanız bile. Fazla şımartmayın. Kurallara uymalısınız. Kahya Zou haklısınız. Disiplin şart. Elbette. Konakta kurallar çok, köydeki gibi. Serbest olamazsınız. Hanımefendi, çok ileri gittiler. Bu akrabalığı tanımayalım. Gidelim. Cüret, küçük bir hizmetçi. Bu konakta bana emir veriyor. Gelin, dışarı atıp öldürün. Emredersiniz. Ağabey, yine mi sinirlendin? Ablam yeni geldi. Kuralları bilmiyor. Onu niye korkutuyorsun? Sen de fazla iyi kalplisin. Abla, babama ve ağabeyime kızma. Onlar sadece konağın itibarını düşünüyor. Kurallar çok. Ben sana yavaş yavaş öğretirim. Tamam, şimdi gidin. Ona bir avlu hazırlayın. Ah baba, Kahya Zou'yu yormayın. Ben zaten ablama oda hazırladım. Yine Yinging'imiz anlayışlı çıktı. Haydi gidelim. İkinci hanım, 1 saattir yürüyoruz. Nasıl hala varmadık? Ablam sessizliği sever. Bu yüzden özellikle bu avluyu seçtim. Genelde kimse gelmez. Çok sakin bir yer. Bu mu? Hanımıma hazırladığın avlu? Ah, hafızama bak. Temizletmeyi unutmuşum. Şimdi gece oldu. Hizmetkarları çağırsak da epey vakit kaybederiz. Ablam, bu gece idare etsen olmaz mı? Bu avlu benim kırdaki evimden çok daha iyi. Kardeşim zahmet etmiş. Köylüler böyledir. Dünya görmemişlerdir. Saçmalama. Hatırlıyorum. Yan tarafta hizmetli odaları var. Git, ablam için 2 yatak takımı getir. Git. Abla, fazla düşünme sakın. Yan tarafta olunca, geliş gidiş daha kısa sürer. Ablam da erken dinlenebilir. Kardeşim düşünceliymiş. Birkaç güne büyükannemin doğum günü. Malikanede kimse boş değil. Ablam, bu gece idare etmek zorunda kalacaksın. Ah, abla. Büyükannemin doğum gününde başkentin tüm soyluları toplanacak. Bu kıyafetinle hiç uygun değilsin. O zaman sana yeni, uygun bir kıyafet hazırlatırım. Sen yine de az konuşsan iyi olur. Malikanenin itibarını zedeleme. İkinci hanım, hanımımla özel konuşacaktınız değil mi? Vakit daha erken, biraz daha dinlenelim.
küçük hanım. Kardeşim, iyi misin? Lian Xiang kırda çok çiftçilik yaptı. Elinin ağır olması kaçınılmaz. Kardeşim anlayış göster. Siz beni bekleyin. Siz. Abla ne diyorsun? Ben de seninle daha fazla. Özel konuşmak isterdim ama şimdi gece oldu. Yarın seni tekrar ziyaret ederim. Küçük hanım, hanımefendi tapınaktan döndü. Şuyu hanımı sorguya çağırıyor. Anneme söyle. Ablamın bedeni narin, yürümeye üşeniyor. Sorgulamak istiyorsa kendisi gelsin. Bu uygun olmaz. Ne? O döndü mü? Benim sözüm artık geçmiyor mu? Hayır. Hemen gidip söylerim. Bekle. Emir ver. Ablam yol yorgunu, gereksiz kişiler. Arka avluya bir adım bile yaklaşmasın. Meyve, yemek, çarşaf, yatak takımı. Hiçbir şey getirilmesin. Ablamın dinlenmesini bölmesinler. Git. Emredersiniz. Geri döndün diye benim şeylerimi alabileceğini sanma. Gerçek kız evlat ne olmuş? Ben bir bakan eşiyim. Kırsaldan gelen biriyle baş edemeyecek değilim. Birkaç gün daha keyfini sür. Büyükannemin doğum günü ziyafetine kadar. O zaman seni ağlata ağlata köyüne geri göndereceğim. Acıyor mu? Hayır. Ama hanımefendinin başına gelenler beni üzüyor. Efendi ve genç efendi bunu bilse, bu Wingza şehrinde her yer alt üst olur. Hanımefendi, biz gidelim. Onlar bizi gerçekten tanımak istemiyor. Asilzade konağının gerçek kızı olmasına rağmen küçük bir bakanın önünde eğilmek zorunda. Hanımefendinin ayağı altında, onlar layık mı? Vanel hanımefendi bunu bilseydi. Bu asilzade konağı yerle bir olurdu. Bu kez akrabalarımı aramaya gelmem. Sadece bir dileğimi yerine getirmek içindi. Üzerinde durmayın. İmparatorun atama törenine daha birkaç gün var. Burada kalıp kocamın gelmesini bekleyip birlikte saraya girelim. O halde bu gece hanımefendiyi rahatsız edeceğiz. Yarın Lian Xiang alışverişe çıkacak. Lian Xiang, bu gece. Artık kimse gelmez herhalde. Wingza şehrinin gece pazarında çok lezzetli yemekler varmış. Gidip bir dolaşalım mı? Olur. Ne kadar büyükleniyor. Benim onun yanına gelmemi bekliyor. Bakalım, ayağı mı sakatlandı yoksa eli mi kırıldı? Selam vermekten bile aciz. Hanımefendi, üzülmeyin. Şuyu hanımefendi. Kırsalda büyüdü, görgü kurallarını bilmiyor. Zamanla öğrenir. Bu kadar basit görgü kurallarını bile öğretmek gerekiyor. Boşuna onlarca yıl yaşamış. Böyle bir kız, asilzade konağının yüzünü karartıyor. Yinging'in yarısı kadar bile değil. Burada mı kalıyor? Bunu kim ayarladı? Ne olursa olsun. O da asilzade konağının kızı. Ying Ying hanımefendi ayarladı. Ön taraftaki gürültünün şuyu hanımefendiyi rahatsız edeceğinden korktu. Ying Ying gerçekten düşünceli. Kırdan yeni geldi. Gerçekten de ortaya çıkıp insanların alay etmesine yol açmamalı. Evet. Hanımefendi. Efendi sizi ön salona, büyükannemin doğum günü hediyesini görüşmeye çağırıyor. Hanımefendi, doğum günü ziyafeti önemli. Zaten onu görmek istemiyordum. Yarın, sen gelip ona görgü kurallarını öğret. Ziyafette yüzümüzü kara çıkarmasın. Tamam. Başkentteki kahvaltı gerçekten de Tingzu'dakinden daha çeşitli. Hanımefendi beğenirse, Lian Xiang öğrenir. Tingzu'ya döndüğümde her gün hanımefendiye yaparım. Teşekkürler Lian Xiang. Ablam yeni köyden döndü. Bu konaktaki ipek kumaşlara alışamayabilir. Bunları özellikle seçtim. Kumaşlar daha yumuşak. Önce bunları giyip alışırsın. Bir de bu takılar, değerli şeyler olmasa da, köydekilere göre daha şık. Beğenmezsen kusura bakma.
Teşekkürler kardeşim. Ablam beğendiyse ne mutlu. O zaman ablamı dinlenmeye bırakayım. Gidelim. Şuyu hanım, hanımefendi sizi ön salona soru sormaya çağırıyor. Anne, tamam, Hanımefendiyi gördüm. gerek yok. 3 gün sonra büyükannemin 80. doğum günü ziyafeti var. O zaman başkentteki tüm konaklardan misafirler gelecek. Ben ve Marki konuştuk. Ziyafette seni evlatlık kız olarak herkese tanıtacağız. Bu senin şansın, şansının kıymetini bil. Bizim hanımefendimiz. Gerçek bir asilzade kızı nasıl evlatlık olur? Anne olmaz. Sonuçta ablam. Gerçek Marki konak kızı. Ying kimliğini ablama geri veriyor. Artık Ying size ve babama hizmet edemeyecek. Ah, benim saf çocuğum. Gerçek ne, sahte ne? Sen annenin canı ciğerisin. Benim öz kızımsın. Bu senin. Doğum günü ziyafetinde bunu giy. Bir daha seni köylü gibi giyinirken görmek istemiyorum. Bu kumaş muhtemelen Marki konağının en alt seviye hizmetçisi bile giymez. Marki konağının kızı olarak evlatlık olsam bile her sözün ve hareketin bizim konağın yüzünü temsil eder. Ziyafette kalabalık olacak. Bu yüzden düşük profilini koru, uslu dur. Yoksa tüm konağı rezil edersin. Bir de o elindeki eski püskü şeyleri ziyafet günü çıkar. Böyle şeyler ortama uygun değil. Çık. Eski püskü şeyler. Muhtemelen bilmiyorlar. Sadece bu tek bilezikle 10 tane Dingyuan Marki konağı satın alınabilir. Lianxiang, kocam ve diğerlerinin. Büyükannenin doğum günü ziyafetine yetişip yetişemeyeceğini bilmiyorum. Lianxiang hemen hazırlanıyor. Hepsini yak. Vaner bunları giydiğimi bilse. Büyük ihtimalle ortalığı birbirine katacak. Güney şehir kapısındaki Tongfu dükkanına gönder. Dükkan sahibine teslim et yeter. Ablacığım, memleketini özlemişsin galiba. 3 yeğenimin şimdi kaç yaşında olduğunu bile bilmiyorum. Büyükannenin doğum günü yaklaşıyor. Abla, onları buraya getirip aileye kabul ettirsen nasıl olur? Ama babam o başıboş çocuklar salonlara çıkamaz dedi. Malikaneye getirirsem ailenin yüzünü kara çıkarır diye korkuyor. Babam o gün sinirle söyledi. Abla, aldırma. Hemen Lianxiang'ı gönder. Onları alıp malikaneye getirsin, büyükanneyle vakit geçirsinler. İkinci hanımefendi haklı. Lianxiang hemen hazırlanıyor. Kız kardeşim gerçekten düşünceli. O zaman ben önce gideyim. Hadi şu piçlerini al da getir. Malikanede rezil olsunlar. Böylece bütün başkent anlar. Gerçek hanımefendinin, asilzade kızının kim olduğunu. Hanımefendi merak etmeyin. Lianxiang her şeyi hazırladı. Eve dönüp ailemi görmek için onlardan. Çok uzun zamandır ayrıyım. Gerçekten aile diyebileceğim. Sadece onlar var. Yarın ailece kavuşacağız.
Kraliçe Hazretleri, sizin için bir mektup var. Annemin el yazısı başkente gelmiş. Hadi, benimle onu aramaya gidelim. Bu Lin Yingying Hanım. Gerçekten malikanenin kızı ha. Tabii ki öyle. Lord ne şanslı adam. İşte Ying Hanım. Gerçekten havası çok farklı. Evet, bir bakın. Şu görünüşe bakın. Ah, malikane hanımefendisi ne kadar asil ve zarif. Lord ne şanslı. Böyle iyi bir kızı var. Evet. Üstelik Bakan'ın eşi, ileride Dingyuan malikanesi. Büyük ihtimalle hızla yükselecek. Hızla yükselmek. Ancak atalarının mezarı tütse. O kadar tüter işte. Hepinizin yüzünü kara çıkarmadığınız için teşekkürler. Büyükannemin doğum gününü kutlamaya geldiniz. Bunun dışında, bugün bir şey daha var. Sizlere açıklamam gereken. Bu, malikanemizin evlat edindiği. Manevi kızı Linsuyu. İşte malikanenin evlat edindiği. Manevi kızı Linsuyu. Niye bu kadar sıradan görünüyor? Köylü olmasına şaşmamalı. Meğer manevi kızıymış. Ben de diyordum, malikanenin asıl kızı. Nasıl köylü kadın kılığında olur? Aynen, malikanenin yüzünü kara çıkarmıyor mu bu? Bak şu zavallı haline. Sessiz ol. Neticede Marky'nin kabul ettiği biri, Marky ailesine biraz saygı gösterelim. Bu benim kızım Yingying, bakan hanım. Uslu ve anlayışlı, bizim de göz bebeğimiz. Aman, şuna bak. Büyük hanımın havası daha iyi. İşte böyle olur asil bir kız. İşte Marky'nin kızı bu. Havası bile farklı. Şu güzel yüzüne bak. Bir şeyleri var. Gerçekten çok güzel. Evet. Büyük hanımefendiye ömrü denizler kadar uzun, dağlar kadar sağlam olsun. Oturun, oturun. Git. Büyük anne, bu torununuzun size hazırladığı hediye, ay. Büyük hanımefendi ne şanslı. Şu vefaya bak. Gerçekten nadir bulunur. Bu çok güzel. Hanımefendi çok düşünceli. Bu büyük annenin en sevdiği şey. Beyaz yeşim Guanyin heykeli, Yingying. Bu beyaz yeşim Guanyin heykeli için epey emek harcadı. Vay canına, harika. Bu gerçekten etkileyici. Öyle değil mi? Gerçekten güzel görünüyor. Çok düşünceli. Büyük anne seni boşuna sevmedi. Ablam ne hediye hazırladı? Duydum ki dün gece ablam telaşla köye döndü. 3 yeğenimi de getirdi. Demek ki köy ürünlerinden bolca hazırlamıştır hediye olarak. Söylemiştim, o 3 yabanı çocuğu. Marky konağına getirip rezil etme, sen gitmiş onları almışsın. Babacığım, ne kadar yaban olursa olsun, köklerine dönmeli. Sen tamamen delirmişsin. Marky ailesi o köylü çocuklarını asla tanımaz. Kim girerse girsin, kovun dışarı. Marky efendi, o yabanı çocuklar şu anda. Marky konağına geliyorlar. Ne? Muhafızlar, kapıyı kapatın, asla o serserilerin. Marky konağına girip ailenin itibarını lekelemesine izin vermeyin. Emredersiniz. Kraliçe Hazretleri geliyor. Dingyuan Markisi, kimi kovacaksınız? Dingyuan Markisi, kimi kovacaksınız? Bu küçük kul, Kraliçe Hazretlerini karşılar, sonsuz mutluluk ve huzur diler. Kraliçe Hazretlerine sonsuz mutluluk ve huzur dileriz. Kalkın, lüzum yok. Kraliçe Hazretlerine teşekkürler. Marky ailesinin çifte kutlaması olduğunu duydum. Ben de biraz neşe katmaya geldim. Dingyuan Markisi itiraz etmezsiniz umarım. Majestelerinin teşrifi, Marky konağını onurlandırdı. Bu yaşlı kulun en büyük arzusudur.
Büyük hanımefendiye uzun ömürler dilerim. Majestelerine teşekkürler. Dingyuan Markisi'nin yeni manevi kızını tanıması bir kutlamaydı. Neden böyle öfkelendiniz? O kadar büyük bir öfke patlaması. Az önce kimin dışarı atılmasını emrettiğinizi söylüyordunuz. Sadece kırsal bir kaba kız. Bahsetmeye değmez. Dingyuan Markisi'nin manevi kızıysa statüsü sıradan değildir. Onu görmeme izin verin. Majesteleri, manevi ablam kırsaldan geliyor. Büyük ortamlara alışık değil, gölge kurallarını bilmez. Gözlerinizi kirletmesinden korkarım. Görmesek de olur. Bugünün doğum günü ziyafetinde şef birçok lezzet hazırladı. Lütfen tadın, majesteleri. Cüret, kraliçenin fermanına karşı mı geliyorsun? Cüret edemem. Ne? Dingyuan Markisi'nin manevi kızını ben göremiyor muyum? Tabii ki görebilirsiniz. Majesteleri şaka yapıyorsunuz. Kapa çeneni. Burada saçmalama, Shuyu. Kraliçe majesteleri burada. Hemen huzura çık. Shuyu. Duymadın mı? Nasıl bu kadar görgüsüz olabilir? Az önce buradaydı. Küçük hanım nerede? Kölem de bilmiyor. Marki ailesinin kızına böyle mi davranılıyor? Marki ailesi bu kadar. Darlık içinde mi? Hemen kaldırın bunları. Evet. Küçük hanıma nasıl böyle kötü davranırsınız? Majesteleri, o kız yeni kırdan geldi. Görgü kurallarını bilmiyor. Şu an nereye saklandığını bilmiyorum. Onu bulduğumda size özür dileyeceğim. Arayın. Tüm Marki konağını alt üst etsem de onu göreceğim. Majesteleri neden bu Marki ailesinin manevi kızını görmek istiyor? Yoksa kraliyeti mi gücendirdi? Gerçekten kraliyeti gücendirdiyse bu Marki ailesinin güzel günleri sona erdi demektir. Marki ailesini tehlikeye atacağını bilseydim, onu bulmak için geri gelmezdim. Dışarıda ölse en iyisi. Muhafız abi, bir şey sorabilir miyim? Dün Shuyu hanımın Niansiyang'ı kişiyi almak için kıra gitmedi mi? Getirdiği kişi nerede? Az önce içeri girmedi mi? O kızın ne tür bağlantıları var bilmiyorum. Kraliçe majesteleri onunla gülüp konuşuyordu. Bu Marki ailesi artık değişecek gibi görünüyor. Ne? Gerçekten mi? Kulaklarımla duydum. Kesinlikle doğru. Şaşırmadım. O kadar. Kendinden emin görünüyordu. Demek nedeni buydu. Buraya gel. Küçük hanım, yapmayın. Marki efendi öğrenirse biz işi temiz yapsan olmaz mı? Merak etme. En azından ben bir bakanın eşiyim. Babam bilse bile bana bir şey yapamaz. Abla, suçlu senin kötü şansın. Gelecek hayatta yine bir Marius ailesinin kızı ol. Bu kız kardeşimi hafife almışım. Gerçekten derin düşünceleri var. Yetenekleri müthiş. Ne cüret. Bizi hapsetmeye cesaret ediyorsunuz. Dadı, bu kızın kraliyetle bağlantısı var. Gerçekten soruşturulursa ikimiz de sorumluluktan kurtulamayız. Tamamen yok olursa sorun kalmaz. Onları serbest bırakırsan kurtulacağını mı sanıyorsun? Ama o Marius ailesinin gerçek kızı. Aptal. Marius ailesinin tek kızı sensin. Sen hanımefendiyle bu kadar yıldır birliktesin. O olayları unuttun mu? Sadece onu öldürerek hanımefendinin zenginliğin tadını çıkarmaya devam etmesini sağlayabiliriz. Anne, nereye gittin? Majesteleri, tüm Marius malikanesini aradık.
Şuyu hanımefendiyi bulamadık. Saçmalık. Bu kadar büyük bir insan havadan yok olamaz. Belki de abla sadece oynamak için tek başına kaçmış. Alışverişe çıkmıştır. Marius malikanesinin tüm kapı muhafızlarına sorduk. Şuyu hanımefendiyi dışarı çıkarken görmediler. Arayın. Aramaya devam edin. Yeri kazsanız da onu bulun. Emredersiniz. Majesteleri neden bu evlatlık kızı görmek istiyor? Yoksa dışarıda başını belaya sokup kraliyeti mi kızdırdı? Eğer gerçekten kraliyeti gücendirdiyse bu Marius ailesinin güzel günleri. Sona erdi demektir. Majesteleri, lütfen sakin olun. Başlangıçta onu yalnız ve çaresiz görüp evlatlık alarak Marius malikanesine getirdim. Diğer konulardan hiçbir haberim yok. Ding Yuan Marius, endişelenmeyin. Saray Marius ailesini suçlamayacak. Peki evlatlık kız nerede kalıyor? Bizi oraya götürebilir misiniz? Umarım Hongling her şeyi temizlemiştir. Ceset bırakmamıştır. Majesteleri, lütfen beni takip edin. Majestelerini uğurluyoruz. Lütfen beni öldürme. Bana dokunursan 9 sülalenin yok edilmesinden korkmuyor musun? Sen sadece bir taşralı kızsın. Marius bile senin kimliğini tanımıyor. 9 sülaleyi yok etme hakkı nereden geliyor? Hakkım olup olmadığını çok yakında öğreneceksin. Ama şimdi bilmek istediğim şey, bahsettiğin o olayların tam olarak ne olduğu. Söylemek istemiyorsan da sorun değil. İşi kraliçeye bırakalım. Sarayda işkence yöntemleri bol. Sen kimsin? Kraliçe majesteleri. Burada gerçekten kimse saklanmıyor. Majesteleri, burası sadece bir depo odası. İnsan saklanamaz. Kırın, arayın. Evet. Hanımefendi, iyi misiniz? Arka bahçe pis. Dinlenmeye dönün. Böyle vahşi bir yer olduğunu bilmiyordum. Köyden gelen bir kız, iyi bir avlu verse de alışamaz. Hav malikanesinde barınacak bir yer bulabilmek. Ona lütuf sayılır. Ding Yuan Hao gerçekten iyi kalpli. Hanımefendi, övgünüz için teşekkürler. Bu odayı da açıp bakın. Neden onu bulmak istiyorsunuz? Ne yaptı ki? Ne yaptı mı? Ding Yuan Hao, ne cüret? Ona böyle davranmaya nasıl cüret edersin? Sadece soğuk çay ve kötü yemek vermekle kalmayıp böyle pis bir yerde yaşatıyorsun. Ne köydeki evlatlık, ne köylü kadın. O benim. Hanımefendi. Hanım söyledi. Şu an durum gergin. Siz bir ülkenin annesisiniz. Sözlerinize dikkat edin. Annemi bulduktan sonra Hao malikanesiyle hesaplaşacağım. Kapıyı açın. Hanımefendi, bu benim hizmetçimin odası. Az önce giyinmeye girdi. Arama yapılamaz. Hongling, hazır mısın? Çabuk çık da kraliçeyi selamla. Açın. Evet. Kilitli. Lian Xiang, kırın. Hanım, geri çekilin. Vaner. Neden sensin? Ablam beni görünce hayal kırıklığına uğramış gibi. Ablam kimin olmasını umuyordu. Kraliçe hanımefendi. Bu küçük işi bile yapamadın. İşe yaramaz şey. Dadı yaşlandı, erken emekli olup yerleşsin. Kalsa da faydası yok. Sadece sorun çıkarır. Uslu dur. Temizleyin. Dadı en azından malikanenin eski çalışanı böyle cezalandırırsan.
Hanımın kızmayacağından emin misin? Kocam, imparatorun gözdesi, önemli bir mevkide. Babamla ortak çıkarları var. Bu malikanede. Benim cezalandıramayacağım ne var? Asıl sen, gizemlisin. Köyde yaşasan da. Sarayla bağlantın var. Gerçek kimliğin ne? Boş ver, söylemesen de biliyorum. Kesin Lianxiang hanım çok becerikli. İlk görüşmede kraliçenin beğenisini kazandı. Bu yüzden sana biraz yüz verdi. Böyle bir efendinin geleceği daha kötü olabilir. Bana gel, ben de Hao Fukane'nim. Yine hizmetçi. Sana kötü davranmayacaklar. Bayan Er haklı. Hongling'in kız kardeşi ne olacak? Kız kardeşime bir kız istiyorum. Hongling kız kardeşine öder. Benim de çok mantıklı. Ne söylenmemeli? Hadi gidelim. Etkisi bir süre devam edecek. Bana söyle. Bildiğiniz bir şey var mı? Ters kız dışarı çık. Kızma baba, dikkat et. Kız kardeş haksızlığa uğramış olmalı. Sana ne yaptığını soruyorum. Kraliçe neden seni bulmak için 3 ayak kazdı? Sarayın mesajı olmasaydı, kraliçe, bütün Hao evi senin tarafından etkilenecek. Buraya giremezsin. Kraliçenin annesinin sarayına çağrılması. Kızım seni tekrar görmeye gelecek. Sarayın geri dönüşü. Neyse ki, Ying Ying umutsuzca durdu, yoksa kafan çoktan düştü. Sana teşekkür etmelisin. Baba, endişelenme. Abla ne yaparsa yapsın. Kız kardeşimi suçlayacağım. Huye'ye sormak istediğim bir şey vardı. Tahya, Ho'nun 40 yıldır beni aradığını söyledi. Banliyölerden Liangnan'a ses yok. Tingzhou'nun Wingzu'dan sadece 100 mil uzakta olması 40 yıl sürdü. Sadece nerede olduğumu bulmak için. Hala bulmak istemiyorum. Bu eski şeylerden bahsetmeye ne yaptın? Evden ayrılmak zorunda kalırsan, neden kırsal kesimde? 40 yıl uzakta. Evden çıkmam için oynadım ama 40 yıl. Ofu beni gerçekten aradı mı? Birisi gizlice durdu ve Ho'nun beni bulmasına izin vermedi. Sen, Ablam 40 yıldır çok acı çekti. Sonunda kalbimde kırgınlık olması kaçınılmazdı. Kız kardeşimin suçu için saraya girmeme izin ver. Hafu'ya geri ödeme. Ben Hao Fu'nun kanında değilim. Hafu'ya dahil olmayacak. aptal çocuk, bunun seninle bir alakası yok. Her zaman babamın iyi kızı. Nasıl olur da seni suçu üstlenmeye gönderirim? Baştan seni bulup geri getirmemeliydim. Bu kadar büyük bir bela açtın. Hala pişman değilsin. Bugün aile cezasıyla seni cezalandıracağım. Sonra saraya götürüp suçunu ödetirim. Gelsinler, aile cezasını uygulayın. Diz çök. Baba, bir daha düşün. Ablamın bedeni zayıf, dayanamaz. Nihayet öfkemizi çıkarabileceğiz. Bakalım daha ne kadar gururlanabileceksin. Ama bu sopalar vurulduğunda 3-5 gün yatakta kalır. Pek bir işe yaramaz. Babamın elini kullanıp
Onu ve Hongling'i tamamen ortadan kaldırsak daha iyi olur. Böylece ben Marki konaklarının tek kızı olurum. O olaylarda toprağa gömülür. Bir daha kimse bilmez. Uslu kızım, nihayet seni buldum. Bu kadar büyümüşsün. Hadi, annen bir baksın. Marki konaklarının imkanları iyiymiş. Babanın yıllar önce. Sana iyi bir gelecek ayarlaması sayesinde bu kadar yıl Marki kızı oldum. Şimdi minnetini ödeme zamanın geldi. Çabuk, kumar borcumu ödemem için bana para ver. Ne cüret, kimin kızı olduğunuzu sanıyorsunuz? Ben Marki konaklarının kızıyım. Böyle iftira atarsanız, sizi resmi makamlara şahit etmekten korkmazsınız. Marki kızımı, sen doğduğunda, seni ben kendi ellerimle doğurmuştum. İnanmazsan sağ koluna bak. Kırmızı bir ben var mı? Başta gerçek Marki kızını kaçırıp, seni buraya getirmeseydim. Şu an kumarhane sokağında tuvalet fırçalıyor olurdum. Ebeveynlik bağını satın almak için bir senet imzala, bundan sonra Wingsu'da görünmeyeceksiniz ve dışarıya benimle ilgili yarım kelime bile söylemeyeceksiniz. Ayrıca gerçek Marki kızının sonsuza kadar kaybolmasını sağlayın. Bunları yaparsanız her yıl size 500 liang vereceğim. Ben ölene kadar. Hanımefendi, Wingsu'dan mektup var, onunla ilgili haberler. Korkarım Marki konakları yakında onu aramaya gidecek. Lin yakınlarında düşmüş biri var. Yeni bir mektup yaz, Huainan'da olduğunu, Tingsu'da olmadığını söyle. Onları Huainan'da aramaya gönder. Ayrıca oraya bir mesaj ilet. Eğer onu canlı geri getirirlerse, balık ölür. Ağ yırtılır. Anlaşıldı. Bodhisattva'ya dua ediyorum. Ablamı erken bulsun, daha az acı çeksin. Benden nefret etme. Bu Marki konaklarında sadece bir kız olabilir. Diz çok önümde. Neden diz çökeyim? Ne suç işledim ki? Saygısızsın, doğum günü ziyafetinden izinsiz ayrıldın. Sonra da kraliyeti gücendirip Marki konaklarını tehlikeye attın. Hala suçun olmadığını mı söylüyorsun? Gelsinler, onu tutun. Bugün onu boyun eğne kadar döveceğim. Emredersiniz, Marki efendi. Kim bana dokunmaya cesaret eder? Hayatınızdan olmak mı istiyorsunuz? Abla, lütfen babamızın sözünü dinle. Bugün kraliçe öyle sinirlendi ki bizi kolay kolay affetmez. Korkma, seninle saraya gelirim. Öldürülürsek de cezalandırılırsak da seninleyim. Sadece kraliçeden ricam Marquis'un ailesini suça karıştırmaması. İkimizin canıyla. Marquis'un yüzlerce insanının canını kurtarmak hala kârlı bir iş. Bu ikiyüzlü tavırlarını bırak, midem bulandı. Abla, Yoksa Marquis'un yüzlerce insanını gerçekten öldürmek mi istiyorsun? Marquis'un 100 yıllık temelleri senin elinde mahvolamaz. Ying Ying haklı. Marquis'un 100 yıllık temelleri. Kesinlikle senin elinde mahvolamaz. Aile cezası uygulanmayacak. Doğrudan. İdam edilsin. Baba, beni bulmak için her yolu denedin. Sırf canımı almak için mi? Şeyleri getirin. Marcus'u tehlikeye attın, doğal olarak ölümle. Günahını öde. Sana biraz saygınlık bırakalım, seç. Dur. Marius, Yuer bizim öz kızımız. Nasıl olur da onu idam etmeye kıyarsın? Evet baba, kız kardeşim hata yapmış olsa da. Kraliçe peşini bırakmadı. Neden onu idam etmek zorundasın? Oğlum saraya gidip kraliçeden özür dilemeye hazır. Lütfen baba, kız kardeşimi affet. Baba. Yuer. Baba, şekerli meyve şeridi yemek istiyorum. Tamam, küçük hanım için şekerli meyve şeridi alın, bolca alın. Seviyor. Baba, ben de gitmek istiyorum. Tamam, küçük hanıma iyi bak, erken gidip erken dön. Tamam. Marius, kötü haber. Küçük hanım kayıp. Ne? Yuer, sonuçta benim öz kızım. Çocuğun eğitimsizliği babanın hatasıdır. Öyleyse, bu yaşlı yüzümü hiçe sayıp, saraya gidip suçumu itiraf edeceğim. Baba Marquis'un temel direğisin. Saraya gidip suçunu itiraf edemezsin. Eğer mutlaka canla can değiştirip edilecekse. Ying Ying gitsin. Bu da. Baba ve annenin bana olan bakım borcunu ödemiş olur.
İyi kız kardeşim, neden aptalca şeyler yapıyorsun? Aptal çocuk. Nasıl olur da senin suçu üstlenmene izin veririm? Ying Ying, acıyor mu? Tamam. Bir şeyin yok, değil mi? Neye gülüyorsun? Sen olmasaydın. Marius bu kadar alt üst olur muydu? Bunu önceden bilseydim. Dışarıda ölmen daha iyi olurdu. Şimdiki durumdan iyidir. Büyük bir bela açtın. Yeter ağabey, kraliçe hanımefendi ablamı affetmeyecek. Yine de Ying Ying'in canını alalım. Marşlık sarayına huzur getirelim. İyi kız kardeşim, kendine zarar vermene izin vermeyeceğim. Baba anne. Ying Ying maçlık kanı taşımıyor olsa da. Ama bu yıllar boyunca hep dikkatli, saygılı ve anlayışlıydı. Hiç hata yapmadı. Onun hatası. Neden Ying Ying üstlensin ki? Bu adil mi? Öyleyse. Sen. Adil mi? Kaybolduğum bu yıllarda. Nasıl yaşadığımı biliyor musunuz? Kendini hanımefendi mi sanıyorsun? Kalk, ölü taklidi yapma. İşini bitiremezsen, bu gece içeri giremezsin. Küçük hanım yavaş ol. Küçük hanım aç mısın? Biraz pasta ister misin? Mutfak yeni yaptı. Küçük hanım önce süt iç. Bu hanımefendinin özel olarak gönderdiği. Yeterince tatlı değil. Bir dahakine daha çok bal koy. Ying Ying sever. Küçük hanım seviyorsa, daha çok yesin, ne kadar bal olursa olsun. Dur, seni ölü kız. Beni dövme artık. Ölü kız, bana sattın kaçmak mı istiyorsun? Kısa ömürlü, ne uğursuzluk. Bu çocuk, bizimle bir bağ var. Onu evlat edinelim. Bu Ying Ying, Yuera. Çok benziyor. Belki de kader böyle, bundan sonra. Ying Ying benim kızım olacak. Marşlık Sarayı'nın tek hanımefendisi. Tam 40 yıl o benim yerimi aldı. Tüm zenginlikleri tattı ama ben dışarıda süründüm. Hayatta kalmak için mücadele ettim. Nihayet istikrarlı bir hayatım oldu. Marşlık Sarayı beni bulmaya karar verdi. Sadece aşağılamakla kalmadı. Üstüme asılsız suçlar da yükledi. Canımı alıyor, baba anne içinizde. Hiç mi vicdan azabı yok? Ben senin bu kadar zor yaşadığını bilmiyordum. Anne, ablamdan özür dilerim. Bu borç. Ben ödeyeyim. Sadece kocama yazık. Henüz görüşemedik. O marşlıkla birlikte. Ben olmasam bile babam için çalışacak. Kız kardeşini yan tarafta dinlendir, bu mesele. Ben ve annen hallederiz. Gittikten sonra tabletini tapınağa koyacağım. Yüksek rahip dua etsin, annen de her gün seni ziyaret edecek. Kin tutma, git. Yuer, babanı dinle. Benim hayatımı ve ölümümü belirleme hakkınız yok. Saraya gidip kraliçeyi görmek istiyorum. Gelin, onu tutun. Yeni imparatorluk sınavı şampiyonu Shengyu Malikane'ye geldi. Anne. Marius, bunun anlamı nedir? Masum bir kadını sebepsiz yere hapsetmek, onu öldürmek için mi? Bu Marquis'un aile meselesi. Seni ne ilgilendirir?
Küçük Marius, balık gözleri var ama kör. Herkesle uğraşmaya cesaret ediyor. 9 neslinin yok edilmesinden korkmuyor musun? Saçmalıyorsun. O sadece bir körlü kadın. Marcus'un yeni kabul ettiği evlatlık kızı. Onun hayatı ve ölümü. Marius tarafından belirlenmeli. Senin söz hakkın ne zaman oldu? Shengyu, sen ne kadar? Ünlü bir imparatorluk sınavı şampiyonu olsan da, burası hala Dingyuan Marcus'un malikanesi. Çok ileri gitme. Dingyuan Marcus'un malikanesi ne olmuş? Ona dokunmaya cesaret edersen. Ben de Marcus'un malikanesini kan gölüne çevirmeye cesaret ederim. Şampiyon, imparatorun emriyle imparatorluk bildirisini getirmedin mi? Neden iyi giderken kavga ediyorsunuz? Garip, anne çoktan Bingzuyu'ya varmıştı. Ama saraya gidip ödül almaya gecikti. Ayrıca bize Marcus'un malikanesinde buluşmamız için mektup gönderdi. Ama ablam geldiğinde. Yine ortaya çıkmadı. Ablamı gece boyunca imparatorluk bildirisi yazmaya zorladı. Beni Marcus'un malikanesinde aramaya gönderdi. Sonunda buldum. Ama tanışmamıza izin vermiyor. Annenin kafasında ne plan var? Olay bu noktaya geldi. Önce annenin sözünü dinle. Marius, Shen genellikle adalet için savaşmayı sever. Bu kadar çok insanın zayıf bir kadını ezdiğini görünce dayanamadım. Lütfen Marius, affedin. Bu Marcus'un aile meselesi, seni ilgilendirmez. Başka bir şey yoksa, Şampiyon Shen. Erken dön. Tabii ki bir şey var. Shen buraya imparatorun endişelerini gidermek için geldi. Birkaç gün önce, Yuncheng banliyösünde salgın yayıldı, birçok sivil öldü. İmparator endişeli, beni Marcus'a bildirmek için gönderdi. Yao Wang Vadisi'ndeki tıp kadınlarını bulup hastalığı tedavi etmeleri için. Yao Wang Vadisi'ndeki tıp kadınlarını nerede bulayım? Marcus'a bildiriyorum. Hizmetçi ve ikinci genç hanım kırsaldayken Yao Wang Vadisi'ne tedavi için gitmiştik. Birkaç reçete aldık ve biraz tıp teorisi öğrendik. İkinci genç hanımın denemesine izin verin. İyi şov başlamak üzere. Olmaz. Bir köylü kadın ne anlar? Saray hekimlerinin bile çaresiz kaldığı bir salgın, reçetede hata olursa, büyük bir felakete yol açmaz mı? İmparator dedi ki, eğer banliyö salgınını çözecek bir reçete bulunursa, kim olursa olsun. 10.000 altın ödül ve terfi verilecek. Küçük Marki, yeteneğin fark edilmiyor. Neden denemiyorsun? Üstelik, bu veba hastalığına saray hekimleri bile çare bulamadı. Yanlış bile olsa, majesteleri seni suçlamaz. Bu reçete gerçekten işe yarıyor. Lian Xiang, kırsalda hastalandığımda. İkinci hanımefendi bu reçeteyle hayatımı kurtardı. Baba, işe yarayıp yaramadığını görmek için ablamdan bir reçete yazmasını iste. Şehir dışında deneyelim. O zaman anlarız. Bu senin tek şansın. Reçetede tek bir harf bile yanlış olmayacak. Bundan sonra, sen Yingying'in yanında kuralları öğreneceksin. Ne zaman öğrenirsen, o zaman. Evlatlık statün geri verilecek. Lian Xiang, hemen bir doktor bul. Aptal çocuk, vücudumuzu ve derimizi ailemizden alırız. Bu bıçak darbesi. Ben ve annenin kalbine bir bıçak saplamak gibi. Yingying sadece Marki ailesinin güvende olmasını istiyor. Ailemin huzur içinde olmasını. Anneciğim. İşte senin bahsettiğin Marki ailesi bu mu? Neden beni durduruyorsun? Neden burada hakaretlere katlanıyorsun? Onlar ailem değil. Sen benim ailemsin. Burada kalıyorum çünkü henüz açıklığa kavuşturmadığım bazı şeyler var. Sen daha yeni saraya girdin. Nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin? Ama seni bu şekilde aşağılamalarına nasıl katlanayım? Merak etme, ben biliyorum. Lian Xiang yanımda, bir şey olmaz. Lian Xiang, söyle bana. Eğer ablamın reçetesi gerçekten işe yararsa, onun yerine saraya gidip ödülü ben alayım mı? Lian Xiang, hemen ikinci hanımefendiyi reçete hazırlaması için uyarayım. Akıllıca davrandın. Efendim, şehir dışından haber geldi, ikinci hanımın ilacını kullanan. Hasta halkın semptomları hafifledi. Birkaç güne kadar iyileşecekler. Güzel. Böyle bir yeteneğe sahip olduğunu hiç düşünmemiştim. Gelsin biri. İkinci hanımefendiye giyinip benimle saraya gelmesini söyleyin. Baba, ben sizinle saraya geleyim. Ablam daha yeni geldi. Kuralları bilmiyor. Onun her hareketi,
Marki ailesinin kaderini etkiler. Ya tekrar bir sorun çıkarırsa? Tüm emekler boşa gider. Ama sen Wingzu'da büyüdün. Tıp eğitimi almadın. Ya imparator sorarsa? Nasıl cevap vereceğim? Dün gece Lian Xiang bana ablanın tedavi öğrenme deneyimini anlattı. Biraz süsleyince her şey gizlenir. Sonra ablanı hizmetçi olarak yanıma alırım. Bir iki noktada rehberlik eder. Kesinlikle güvende oluruz. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Gidip kıyafet değiştir. Benimle saraya gel. Peki. Majesteleri, Dingyuan Marquis'un hekim kız bulduğunu duydu, burada beklememi emretti. Hadımla git bak, hizmetçini de ALV. Majesteleri, hekim kız geldi. Majesteleri bir süredir rahatsız. Saray hekimleri birkaç kez baktı, sebebini bulamadı. Lütfen dikkatlice muayene edin. Tedavi ederseniz, ödüllendirileceksiniz. Hamilelik belirtisi. Tebrikler majesteleri, imparatorluk soyu taşıyorsunuz. Kesinlikle yetenekli bir küçük prens. Cüret. Yaklaşık 50 yaşındayım. Yıllardır dul. Nasıl hamile olurum? Sen Dingyuan Marquis'un getirdiği hekim kız mısın? Hayır, ben değilim. O. Kız kardeş imparatorluk fermanını kabul etti. Bu yalancılık. 9 nesil boyunca cezalandırılır. 9 nesil arasında bakanlık da var. Sessiz kalırsan seni affedeceğimi mi sanıyorsun? İmparatorluk onurunu zedelemek, ölmek istiyorsun. Muhafızlar, yüzüne vurun. Majesteleri. Benim beceriksizliğim, lütfen affedin. Tekrar nabzınızı kontrol edeyim. Yüzünü parçalayın. Majesteleri ceza verirken kaçmaya cüret mi ediyorsun? Muhafızlar, onu tutun. Yeter. Biraz ders vermek yeterli. Peki. Majesteleri öfkelenmesin. Hanımefendi kasıtlı yapmadı. Bu süre zarfında banyo ve bası için çok çabaladı. Günlerce uyumadı. Bu yüzden zihni karıştı. İmparatorluk onurunu zedeledi. Lütfen majesteleri. Veba tedavisindeki başarısı nedeniyle bu kez affedin. Defolun buradan. Majestelerinin merhameti için teşekkürler. Bu, nasıl böyle oldu? Ona sor, neredeyse tüm aileyi öldürüyordu. Ben sadece biraz tıp bilgim var. Yanlış teşhis normal. Ben de kız kardeşimin cezasını almak isterdim. Ama bir kez ağzımı açarsam Markizliği de sürüklerim. Hükümdarı kandırma suçu işlemek zorundaydım. Başka çarem yoktu. Sen, Yeter. Daha önce de söylemiştim, bu çok riskli. Ama sen yine de riske atmak istedin. Artık geri dönüş yok. Tamam, daha fazla tartışmayın. Siz kız kardeşsiniz. Aynı kökten geliyorsunuz. Onur ve rezalet birlikte, birlik olmalısınız. Markizlik için çabalamalısınız. Kim sizinle aynı kökten geliyor? Ben sadece evlatlığım. 9 soyu yok edilse bile bana sıra gelmez. Sen, asi kız. Dingyuan Markizi neden hala burada? Majesteleri sizi bekliyor. Akıllı ol. Unutma, kırsaldaki o 3 piçi.
Majesteleri huzurundayız, majesteleri sonsuza dek yaşa. Kalkın, gerek yok. Dingyuan Markizi'nin kızının. İlaç Kralı Vadisi'nden eğitim aldığı söyleniyor. Doğru mu? Majesteleri. Küçük kızım çocukken bir fırsat elde etti. İlaç Kralı Vadisi'nde biraz tıp öğrendi. Majestelerine yardımcı olabilir. Harika. Dingyuan Markizi. Bilmiyorsunuz. Tingzu'daki salgın. İlaç Kralı Vadisi'nin şifacı kızı tarafından iyileştirildi. Şehrin dışındaki salgın. Ben kesinlikle ağır ödüllendireceğim. Küçük kızım görevi utandırmayacak. Hemen reçeteyi yazmaya gidiyorum. Buyurun. Bu kadar hızlı olman garip. Bir numara mı var? Seninle altın salona kadar gidiyorum. Zafer birlikte, kayıp birlikte. Neden kendimi zor duruma sokayım? Eğer tekrar hile yaparsan kesinlikle bu 3 çocuğu cehenneme gönderirim. Merak etme, bu reçete, majesteleri kesinlikle önem verecek. Küçük kızımın reçetesi hazır. Hemen şehrin dışına gönderin. Evet, evet majesteleri. Majestelerine bildiriyorum. Şehrin dışındaki hastalar uyandı. Ateşi düştü, daha enerjik oldular, yemek yiyebiliyorlar. Yürüyebiliyorlar da. Bayan Lin'in reçetesi harika işe yaradı. Güzel, güzel, güzel. Ödül. Seni 1. sınıf onurlu hanımefendi yapacağım. Günü belirleyip ilan edeceğim. Majestelerinin lütfu için teşekkür ederim. Bu 1. sınıf onurlu hanımefendi unvanını alabilirsin ama keyfini çıkaracak kadar yaşayamayabilirsin. Anne, majesteleri salgını iyileştirdiğim için bana 1. sınıf onurlu hanımefendi unvanı verecekmiş. Gerçek mi? Hı hı. Kızım başarılı, Markizli'ye büyük onur getirdi. Gelecekte, mülkün şanını siz ve Yaner yükselteceksiniz. Evet baba. Kızınız, oğlunuz, umutlarınızı boşa çıkarmayacak. Birazdan sana birkaç kıyafet diktirelim. Depodan mücevher seç, beğendiğini ALV. Bunların hepsi senin ve ağabeyin için. Anneciğim bana çok iyi davranıyorsun. Demek öyle. Onları Wingzu'ya getirin, onlara özel bir hediye vereceğim. O kadın nerede? 6 aydır para vermiyor. Nerede o? Para nerede? Siz küçük hanımın öz ebeveynlerisiniz. Hatırlıyorum, Marki hanımın anne babasının olmadığını söylemişti. Ansan tapınağından alınmıştı. Nereden çıktı bu öz ebeveynler? Ne demek istiyorsunuz? Burada onun imzaladığı, ilişkiyi kesme belgesi var. Açıkça yazıyor. Yıllık 500 liang. Ebeveynlik ilişkimizi satın almak için. Wingzu'ya dönmeyeceğiz. Adını almayacağız. Hatta bize o kadını öldürmenin yolunu bulmamızı bile söyledi. Daha ne kadar zaman geçti? Şimdi yüzünü bile tanımıyorum. Hemen parayı verin. Yoksa bu gece Marki'nin malikanesini basarım. Yıllardır bize yaptırdığı kırlı işleri. Hepsini Marki'ye anlatırım. Acele etmeyin, yanlış kişiyi tanımaktan korkuyordum. Mektup kanıt olduğuna göre, tamam. Küçük hanım emretti. İmparator tarafından 1. dereceden onurlu hanımefendi olarak atandı. Siz onun öz ebeveynleri olduğunuza göre, büyütme şansınız olmasa da doğurma şansınız var. Birkaç gün içinde araba gönderecek. Sizi saraya götürüp zenginliği paylaşacak. Gerçekten mi? Harika. Paramız olacak. Benim Yinging'im ne kadar yetenekli. Sadece malikanenin şanını yükseltmekle kalmadı. Bakanlık konutunun yüzünü de arttı. Evet, ağabey bile bundan yararlandı. Saçmalama. Ben ve baban ne oluyoruz? Yinging'in bugünlere gelmesinde babanın, annenin ve ağabeyin payı var. Yinging'i bu kadar iyi yetiştirdiniz. Elbette aileye karşılık verecek. Hadi,
Seninle saraya gidelim. Ne güzel. Şimdi gülün, çünkü ileride şansınız olmayacak. Hanımefendi merak etmeyin. Yansıyan abla. Her şey ayarlandı. Kız kardeşim bugün kesinlikle parlayacak. Tebrikler Marius. Tebrikler Marcuse. Tebrikler Bayan Lin. Kız kardeşim 1. sınıf onur unvanı aldı. Dingyuan Marius'evi. Bundan sonra kız kardeşime güveneceğiz. 1. sınıf onur unvanı. Gerçekten tanrı vergisi bir şeref, aile şanı. Evet. İmparator geliyor. İmparatoriçe geliyor. Bizler majestelerini ve imparatoriçeyi selamlıyoruz. Majestelerinin sağlıklı olmasını, imparatoriçenin görkeminin daim olmasını dileriz. Kalkın. Rica etmeyin. Teşekkürler majesteleri, teşekkürler imparatoriçe. Bugün sizleri davet etmemin nedeni, bir sevinci paylaşmak. Bayan Lin'in yardımıyla, banliyödeki veba kontrol altına alındı. Bayan Lin büyük hizmet etti, onu ödüllendiriyorum. 1. sınıf onur unvanlı hanımefendi, altın işlemeli şal, zarif yeşim kuşak. 1000 dönüm verimli tarla, bir konak, ödül olarak. Majestelerinin cömertliğine teşekkürler. Majesteleri 1. sınıf onur unvanı verdi. Lütuf aşırı. Ailecek canımızı feda ederiz. Kutsal erdemi ödemek için. İmparatorumuz binlerce yıl yaşasın. İmparatoriçe versin. Tebrikler anne, majestelerinin bizzat verdiği. 1. sınıf onur unvanlı hanımefendi. Bu nasıl mümkün? Sen kırsalda bir adama evlenmedin mi? Anne. O imparatoriçenin annesiymiş. Lianxiang, beni kandırmaya cüret ettin. 2. hanımefendi, hiçbir zaman söylemedim. İmparatoriçe bana yakın. Bunların hepsi senin kendi tahminlerin. Sen, anne, çok yaramazsın. Açıkça ödül almaya başkente geliyordun. Yolda Marquis'un evine gidip ne doğum günü partisi. Gittin birkaç gün, hiç haber yok. Kızını çok endişelendirdin. Ben de istemedim ki. Dingyuan Marius çok hevesliydi. Adamlarımı cadde ortasında arabamı durdurdu. Beni evine oturmaya zorla davet etti. Söylemek gerekirse. Dingyuan Marcus'e teşekkür etmeliyim. Bu birkaç günlük ağırlama için. Bu yeme içme, giyim kuşam. Hep evin en iyileriydi, ben bu kırsal kadını. İyice hissettirdi başkentin ihtişamını. Bu kumaşlar, Marius evinin en alt seviye hizmetçisinin bile giydiğinden daha kötü. Dingyuan Marquis'un cesareti çok büyük. İmparatoriçenin annesini böyle ağırlamaya cüret etti. Evet, bugün saraya gelen araba bile en kötüsüydü. Dingyuan Marius böyle saygısızlık yaptı. İmparatoriçeyi hiçe saydı. Dingyuan Marius, benim anneme böyle mi davranıyorsun? Hayır, öyle değil kraliçe. Beni haksız yere suçluyorsunuz. O halde anlat bakalım. Seni nasıl haksız yere suçluyorum? Şuyu, kızım benim. Sonunda buldum seni baba. Neden kimliğini gizledin? Bize söylemedin. Yıllardır seni arayamadığımız için mi bize kızgınsın? Öfkeni anlıyorum. Sorun değil. Anne baban ve ağabeyin, hepimiz sana güzelce bakacağız şuyu. Majesteleri, kraliçe, tüm Wingza biliyor ki, benim kayıp bir kızım vardı. Yanı başımda olduğunu hiç tahmin edemezdim. Şimdi yeniden buldum. Size teşekkür borçluyum majesteleri. Bana bu kefaret şansını verdiğiniz için. İyi çocuk, biz aynı kanı taşıyoruz, şan ve şerefimiz ortak. Bunu asla silemezsin, artık küsme. Konuşacaklarımızı evde yaparız. Marquis'in malikanesi senin evin. Marius, iyice bunakladın mı?
Saçma sapan konuşuyorsun. Ne dediğin anlaşılmıyor. Benim öyle bir şansım yok. Ne biyolojik kızı? Bu Marquis'in geçenlerde yeni evlat edindiği kız değil mi? Hatırlıyorum, yaşlı hanımefendinin doğum gününde. Marius onu önemsemeden bir köşeye itti. Soğuk çay ve yemek verdi. Bir köşeye attı. Ne oldu şimdi? Şimdi kızın kraliyet ailesiyle akraba olduğunu görünce. Marius aceleyle akrabalık mı ilan ediyor? Evet, hatırlıyoruz. O zamanlar Lin ailesi nişanlanırken Marius malikanesinde ziyafet verdi. Duyurular yaptı. Lin'i aile kaydına yazdırdı. Her yerde onu tek meşru kızı ilan etti. Bu malikanede kaç tane prenses var ki? Yuer. Geçmişteki şeylere artık küsme. Sonuçta biz bir aileyiz. Bir aile. Marius, eğer aklın yerinde değilse. Git bir doktordan reçete al, kafanı tedavi ettir. Burada saçma sapan konuşma. Sen kendin söylemiştin. Ben sadece evlatlık bir kızdım. Daha birkaç gün oldu. Şimdi kendi sözlerini mi çiğniyorsun? Canın acımıyor mu? Yinging evlatlık olabilir. Ama malikanede büyüdü, şimdi de bakanın eşi. Çoktan malikanenin yüzü oldu. Şimdi sen döndün. İçi huzursuz olabilir. Malikanenin huzuru için. Ve siz kız kardeşlerin barışı için, dışarıya. O hala Marius malikanesinin meşru kızı olarak tanıtılacak. Ya sen? Evlatlık kız statüsüyle, annenin adına kaydedileceksin. Marquis'in dediği olsun. O zamanlar, senin kraliyette böyle bir bağın olduğunu bilmiyordum. Yani Marius malikanesinin prensesi olup olmamak. Malikaneye kim daha fazla şan ve şeref getirecekse ona bağlı. Şaşırmadım. O gece Marius malikanesinin itibarını korumak için beni intihar etmeye zorladı. Demek ki efendimin gözünde güç, kan bağından daha önemli. Annemi intihara zorlamaya cüret mi ettin? Hayır. Kraliçe Hazretleri, bu bir yanlış anlaşılma. O gün, Yuer'in Hazretlerini kızdırdığını sanmıştım, saklanmıştım. Panikten o sözleri söyledim. Hav malikanesi 100 yıllık bir aile. Yüzlerce insan var. Küçük memur kumar oynamaya cesaret edemez. Ben nereye gittim? O halde herkese benim nereye gittiğimi sen söyle. Kraliçe o gün beni neden bulamadı? O gün, Yuer'in büyük bela açtığını, Hazretlerini öfkelendirdiğini ve tüm ailemizin idam edileceğini söylemedin mi? Anne, kurtar beni. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yinging, Hav malikanesinin öz çocuğu olmasa da. Annenin dizinin dibinde büyüdü. Hiç yanlış bir şey yapmadı. Anne, kurtar beni. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bunları söylemeye gerek yok. Doğum günü ziyafetinde Shuyu'nun nereye gittiğini bilmek istiyorum. Doğum günü ziyafetinde Shuyu nereye gitti? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Sorun değil. Bir tanığım var. Sana hatırlatmasına izin ver. Hongling, içeri gel. Hav malikanesi hizmetçisi Hongling, kral ve kraliçe hazretlerine hürmetlerimi sunarım. Ayağa kalk ve konuş. Doğum günü ziyafetinde. Bu prensesin annesi nereye gitti? Söyle. Hongling, kapa çeneni. Söyleme. Doğum günü ziyafetinde, küçük hanım, hazretlerinin Yasyang ile yakın olduğunu yanlış anladı. Shuyu'nun kraliyet bağlantılarını kullanarak, onun hanımefendi statüsünü elinden alacağından endişelendi. Beni çağırdı. İlaçı çayına koymamı ve Zhou dadıyı alıp, onu yan binaya götürmemi emretti. Ne yapacağını biliyor. Çabuk ol. Kimse fark etmesin. Onu bir daha. Karşımda görmek istemiyorum. Efendi öğrenirse, biz, temiz yapsan olmaz mı? Merak etme. Ben bir bakan eşiyim. Babam bilse bile, bana bir şey yapamaz. Git. Demek o yüzden, o zaman bu prenses arama yaparken, sürekli bahane üretiyordun. Sebebi buydu. Annemi kaçırmaya ve öldürmeye cüret mi ettin? Kafanı mı kaybetmek istiyorsun? Muhafızlar, bu suçlu kadın kraliyet ailesini hapsetti, üstüne kalktı. Zindana atın, infaz için tarih belirlensin. Emredersiniz. Ağabey, kurtar beni, söylemiştin. Ne kadar büyük hata yaparsam yapayım. Beni hep korursun, ağabey, kurtar beni. Hanedanlık, lütfen sakin olun. Kız kardeşim sadece bir anlık aklını kaybetti. Lütfen onu affedin. Kim cüret edip de onun için yalvarabilir? Hepsini zindana atın. Çabuk bırak beni. Ağabey, Beni de başımı belaya mı sokmak istiyorsun? ağabey, anne, baba, kurtarın beni. Yuer, bu kadının bu kadar cüretkar olacağını bilmiyordum. Neyse ki hanedanlık durumu anladı ve senin için intikam aldı. Yuer, üzülme. Babamla eve gel. İmparatoriçe Anaefendi geliyor.
Bu ne? Vuanhe salonunda böyle gürültü yapmak ne ayıp. İmparatoriçe ana efendiyi görüyoruz. Bin yaşa. Kalkın, fazla formaliteye gerek yok. İmparatoriçe, salgın yeni bitti. Genel af ilan edip halkın desteğini toplamalıyız. Neden burada böyle şiddet uyguluyorsun? Kendin söyle. Ne yaptın? Oh, o mu? Sadece bir yanlış teşhis. Ben bile üzerinde durmuyorum. İmparatoriçe neden takılıyorsun? Bayan Lin bu salgında 1. sınıf bir kahraman. Ne kadar büyük bir hata yaparsa yapsın, hafif ceza almalı. Sonuçta salgın bölgesi hala Bayan Lin'in tedavisine ihtiyaç duyuyor. Eğer sadece yanlış teşhis olsaydı, bu kadar basit olurdu. Kendin İmparatoriçe ana efendiye söyle, ne pis işler yaptın? Ne söylemen gerektiğini biliyorsun. Baba, tıp kızı olarak saraya girmeme yardım ettiğini biliyorsun. Biz bir aileyiz. Kapa çeneni. Eğer Markizliği bu işe bulaştırırsan, seni asla affetmem. Neredeyse bu olayı unutuyordum. İmparatoriçe ana efendi haklı. Bayan Lin salgınla mücadelede başarılı oldu. Hafif ceza almalı. Ona yeni bir reçete yazmasını söyleyelim. İyileşen halka güçlendirici bir tonik reçetesi. Böylece suçunu telafi etsin. İyi, bu iyi bir fikir. Getirin Bayan Lin'e kalem ve mürekkep. Hatırlıyorum. Ling Yuan Markizi imparatorluk fermanını aldığında, Bayan Lin'in Yao Wang Vadisi'nde tıp okuduğunu ve Tingsu halkını kurtardığını iddia etmişti. Bir tonik reçetesi yazmak bu kadar zor mu? Yoksa tıp bilgisi sahte mi? Ding Yuan Markizi, bu imparatora ihanet büyük bir suç. Haksızlık. Majesteleri, lütfen araştırın. Bana 100 cesaret verseler bile. İmparatora asla ihanet etmezdim. O halde neden basit bir tonik reçetesi bile yazamıyor? Baba, ne olursa olsun, ben hala Markizliyim. 10 yıldır yetiştirdiği kızıyım ve Markizliğe çok şeref kazandırdım. Kocam da sizin sağ kolunuz. Kapa çeneni. Serseri. Beni kandırdın. Tıp bildiğini iddia edip saraya dolandırıcı olarak girdin. Kafanı mı kaybetmek istiyorsun? Baba, siz de beni tamamen terk mi ediyorsunuz? Baba, beni bulmak için bin bir yol denediniz. Benim canımı almak için mi yaptın bunu? Getir şu şeyleri içeri. Marius ailesini bu belaya soktun, ölümle cezasını ödemelisin. Anlıyorum. Ben sadece güç peşinde koşmanız için bir piyondum. 40 yıldır bana gösterdiğiniz sevgiyi düşünüyordum. Kan bağımız olmasa bile. En azından bir aile bağımız olur diye ummuştum. Yeter, kabul ediyorum. İster kralı aldatmak olsun, ister cinayet. Hepsini kabul ediyorum. Marius ailesi seni 40 yıl boyunca el bebek gül bebek büyüttü. Hiçbir eziyet etmedi. Ama sen kötü niyetliydin. Olayları çarpıtıp benim öz kızımı neredeyse öldürüyordun. Şimdi de kralın fermanını çalarak onu aldattın. Marius ailesini çıkmaza soktun. Senin öz baban olmasam da. Seni büyüttüm. Bugün bu ihaneti temizleyeceğim. Ciret, ben tahta otururken, Vuanhe salonunda nasıl böyle pervasızca davranırsın? Bay Lin suçunu kabul etse de, aile kayıtlarına geçmiş. Resmi bir Marius ailesi üyesi sayılır. Kralı aldattığına göre, devlet yasalarına göre cezalandırılmalı. Bakanın karısı olarak Bay Lin. Tüm bakan ailesi de sorumluluktan kaçamaz. Majesteleri, ben masumum. Ben de bu olaydan habersizdim. İster bilsen ister bilmesen, Bay Lin senin resmi karın. Bu sorumluluktan kaçamazsın.
Majesteleri, ben gerçekten masumum. Marius ailesi sahte bir varisi bana onlarca yıl boyunca saklayarak evlendirdi. Şimdi korkunç bir hata yapıp bakanlık ailesini de sürüklemek istiyor. Niyeti kötü, kalbi lanetlenmeli. Majesteleri, lütfen merhamet edin. Bakanlık ailesini bağışlayın. Yalan söylüyorsun. Bakan, utanmazca. Defalarca kapımıza gelip talip oldu. Ying Ying'in geçmişini size dürüstçe anlattım. Bakan başından beri gerçeği biliyordu. Neden bugün geri dönüp iftira atıyorsun? Marius, bu benim özenle hazırladığım nişan hediyeleri. Kızınız nazik ve erdemli, başkentte ünlü, ona uzun süredir hayranım. Sahip olduğum her şeyi verip onunla evlenmek istiyorum. Marius ailesiyle akraba olmak istiyorum. Kızım evlatlık. Marius ailesinin gerçek varisi değil. Yine de ister misin? Marius, endişelenmeyin. Unvanı önemsemiyorum. Sadece Ying Ying'e aşığım. İster Marius ailesinin varisi olsun, ister kırsalda yetim. Ona delicesine bağlıyım. Yalan söylüyorsun. O zaman sadece Bailey'nin Marius ailesinin kızı olduğunu, aile kayıtlarına geçmiş varis olduğunu biliyordum. Evlatlık olduğu nereden çıktı? Marius, böyle iftira atıyorsunuz. Kanıtınız var mı? Sadece bakanlık ailesine gelin gideceği için. Ying Ying'in aşağılanmasını istemedim. Bu yüzden onu varis ilan ettim. Nasıl geri dönüp beni suçlarsın? Onlarca yıl geçti. Artık ne kanıt kaldı? Kanıtınız yoksa, efendim, konuşurken dikkatli olun. Artık yollarımız ayrıldı. Demek sen, yıllardır kayıp olan eşimsin. Sana karşı haksızlık ettim, dedikodulara inandım. Kötü bir kadınla evlenip, neredeyse seni öldürüyordum. Şükürler olsun ki, kraliyetin lütfu sayesinde burada buluşabildik. Majesteleri, beni Dingyuan Marius aldattı, eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Eşim yıllarca dul kaldı, imparatoriçeyi tek başına büyüttü. Ayrıca duydum ki, eşim 2 çocuğu da büyütmüş. Gerçekten erdemli ve nazik bir kadın. Majesteleri, size yalvarıyorum. Bizim için yeniden evlilik izni verin. Hayatımın geri kalanını eşimle geçirmek istiyorum. 2 çocuğu da kendi çocuğum gibi göreceğim. Püf. Ne diyorsun? Annemi istemeye mi geldin? İmparatoriçe, yetim ve dul büyümek zor olmuştur. Bundan sonra, imparatoriçenin de bir ana ailesi olacak. Eğer imparatoriçe isterse, ben her türlü fedakarlığı yaparım. Peki oğlumun da onayını alman gerek. Savunma mareşali geldi. Duyduğuma göre, Bakan Bey benim üvey babam olmak istiyormuş. Bu senin evlatlık aldığın oğlun mu? Sanmıştım ki o sadece. Evet, o benim oğlum, Bakan Bey. Eğer benimle evlenmek istiyorsan, onun da onayını almalısın. Sadece ne? Bakan Bey, benim sadece. Kırsal bir yabani çocuk olduğumu mu sanıyordun? Mareşal Bey, şaka yapıyorsunuz. Sürçülisan ettim, özür dilerim. Bakan Bey'in annemi istemesi pekala mümkün. Ancak, kız kardeşim şu anki imparatoriçe. Ben de savunma mareşaliyim. İster rütbe, ister statü, ister mal varlığı, bakanlık sarayı bizimle kıyaslanamaz bile. Bakan Bey, hangi yüzle evlenme teklif ediyorsun? Daha büyük rütbeler olsa da. Mareşal, sen de evlatlık bir çocuksun. Er geç asıl köklerine döneceksin. Kadınlar, kadim zamanlardan beri evlenip çocuk doğururlar. Kocasına güvenerek, daha istikrarlı bir hayat sürerler. Yeni imparatorluk sınavı şampiyonu Shengyu geldi. Kim sana bizim evlatlık alındığımızı söyledi? Kim sana kadınların doğuştan sadece kocalarına güvenebileceğini ve çocuklarına dayanarak hayatlarını sürdürebileceğini söyledi? O da senin oğlun mu? Evet. Yeni imparatorluk sınavı şampiyonu da benim oğlum. Bakanlık sarayına gelip gelmeyeceğini. Beyefendi,
Onun da fikrini sormalısın. Majesteleri, annemin yardımı sayesinde dünden itibaren banliyölerdeki afetzedelerin çoğu yavaş yavaş iyileşiyor. Bazı ağır vakalar da tehlikeden kurtuldu, yakında iyileşecekler. Harika, ödüllendir. Annen olmasaydı, başkent banliyosu muhtemelen ikinci bir Tingzo'ya dönüşmüş olurdu. Ayrıca 10.000 altın daha ödüllendir. Majestelerine teşekkür ederim. Kızım adına majestelerinin ödülü için teşekkür ederim. Kraliçe, bu aslında senin aile meselen. Biz imparator ve imparatoriçe fazla karışmamalıyız. Kendin çöz bunu. Efendim, adil bir şekilde halledeceğim. Harika. Hao ailesinde böyle bir torun çıkabileceğini hiç düşünmezdim. Gerçekten atalarımızın ruhları bize yardım ediyor. Shuyu, çabuk çocukları eve götür. Bugün onları aile kayıtlarına ekleyelim. Hao Lord, Hao ailesinin soylu ve saygın bir aile olduğunu söylememiş miydin? Benim bu taşralı, terbiyesiz çocuklarım sahneye çıkmaya layık değil miydi? Çocuğum, hala küçüklüğündeki gibi kin tutuyorsun. Baba sadece öfkeyle söyledi. Kızım, bu kadar çocuğu tek başına büyüttün. Çok çektin. Hadi annenle eve gel. Annen sana iyice telafi edecek. Kız kardeşim, yeğenlerimin benim için bir memuriyet ayarlamasını isteyebilir misin? Ben de ülkem için hizmet etmek istiyorum. Şimdi talihin nasıl döndüğünü anladın mı? Ancak, babanın hala bazı soruları var. Sen, Bingzu'ya geldiğinden beri hiç dışarı çıkmadın. Ne zaman? Banliyö salgın bölgesine gittin? Hao Lord'un gözü yükseklerde, sadece sahtekarları görüyor. Bizi hiç görmüyor. Nereden bilecek nereye gittiğimizi? Saçmalama. Öyle değil, o günlerde malikane doğum günü ziyafetiyle meşguldü. Size bakamadık. Ding Yuan Hao malikanesinin giriş çıkışları çok sıkı. Her günkü hareketler kayıt altında. Ablanın malikaneden çıkış kaydını hiç görmedim. Tam olarak ne büyü kullanarak, malikaneden çıkmadan. Banliyö salgınını çözdün, yoksa başka bir sır mı var? Evet Shuyu, nasıl çıktın? İmparatora yalan söylemeye cesaret edemezsin. Sen bizi malikanenin en alt seviye yerine attın. Ve hizmetkarların yemek getirmesine bile izin vermedin. Öylece oturup ölmemizi mi bekliyordun? Sizin Hao malikanenizin duvarları kağıt gibi. Birkaç yumruk atıp hanımımı gezdirmeye çıkarım. Bunun nesi yanlış? Lianxiang, bu gece. Artık kimse gelmeyecek gibi. Duydum ki Wingza şehrinin gece pazarında çok lezzetli yemekler var. Gidip bir bakalım mı? Harika. Peki hangi kapıdan çıkacağız? Arka bahçe kapısı yıllardır tamir edilmedi. Onlara bir yardım edelim. Lianxiang emreder. Tamam. Hanımım yoruldun mu? Bir han bulup dinlenelim. Yoldayken çok sayıda mültecinin Wingzu'ya aktığını duymuştum. Durumuna bakılırsa o da salgına yakalanmış olmalı. Lianxiang, onu da aleve. Banyoya gidip bir bakalım. Olmaz olmaz. Hanımım Dingzu da çok yoruldu. Neredeyse hastalanacaktı. Önce bir han bulup hanımım dinlensin. Geri kalanını Lianxiang halleder. Bu tıp bilgim zaten halkın hizmetinde olmalı. Halk huzurlu olursa ülke güvende olur, eğer insanlar ateş ve su içinde yaşıyorsa. Ve ben görmezden gelirsem, o zaman. Şifa dağıtma sözü boş laf olmaz mı? Yardım edin. Lianxiang, Wingzu'daki tüm doktorları. Getir, ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Hanımefendi, siz yine de kaçının. Lianxiang ölene kadar bekleyin. Sizin de hastalığa yakalanmanızdan korkuyorum. Merak etme, ben ilaçlar vadisinden çıkan bir kadın hekimim. Tingzu'daki vebayı atlattım, bu da ne ki? Hadi gidin, vakit kaybetmeyin. Hanımefendi. Hanımefendi gerçekten Huatuo gibi. Hastalanan halkın ateşi düştü. Birkaç doz daha ilaç alırsa. İyileşeceğini umuyoruz. Birkaç doktorun yardımı sayesinde oldu.
Sonrasında reçetenin ayarlanması gerekiyor. Hizmetçiye zamanında getirmesini söyleyeceğim. Teşekkür ederim hanımefendi. Hanımefendi. Hadi gidelim. Saraya erken gidelim. Shen Vaner Nyang Nyang'a söyle. Saray hekimlerini göndersin. Hanımımız bir gece uğraşmasaydı. Sizce sadece bir reçeteyle o hasta insanlar ölümden dönebilir miydi? Yani siz çoktan biliyordunuz. Wingzu'da veba yayılıyordu. Peki neden bildirmeyip sakladınız? Yingying'in büyük hata yapmasına neden oldunuz. Kim onun açgözlü olduğunu söyledi? Hanımın kimliğini gasp etmekle kalmadı. Ödülleri de almak istedi. Madem bu kadar istiyorsun, o zaman biz de gönüllü olarak verelim. Ha, sen, siz benimle birlik olup dalga mı geçiyorsunuz? Biz sadece fırsattan istifade ettik. Eğer açgözlü olmasaydın, bu duruma düşer miydin? Sen, Tamam, bırak artık. Bugünlere gelmende. Lin soyundan gelmenin de payı var. Seni akıllı yaptı. Bir de Lin atalarının koruması sayesinde. Hadi, şimdi eve gidelim. Atalar tapınağına gidip tütsü yakalım. Atalara şükredelim. Ne tütsüsü? Atalar işe yarasaydı. Neden bu kadar yıldır? Annemi hala bulamadınız. Daha önce hiçbir başarım yokken atalara tütsü yakmaktan bahsetmeyin. Eski kimliğimi bile geri alamadım. Şimdi, başarılarım var. Siz de yüzünüze altın yapıştırmak istiyorsunuz. ağabey yıllardır savaş alanında sözleri eskisinden daha iyi olmuş. İyi konuşuyorsan daha çok konuş. Yoksa bazılarının yüzü şehir sularından daha kalın olur. Annemin soyadı Lin, evet ama bu. Onun her şeyinin Marius ailesinden geldiği anlamına gelmez. Şu an sahip olduğu her şeyi kendi kazandı. Biz kardeşlerle hiç ilgisi yok, Hao ailesiyle de. Hao'yu, biraz yüzünüzü koruyun. Uslu çocuk, kızma. Büyük baban yaşlandı. Konuşmayı beceremiyor. Annen küçükken dışarıda süründü. Sizi tek başına büyüttü. Duyunca içim acıdı. Bundan sonra Hao ailesi sizin eviniz. Artık evsiz çocuklar değilsiniz. Yuer, endişelenme. Döndüğümüzde sana yeni bir evlilik ayarlayacağım. Wingzu'da rahat ve zengin bir hayat sürmeni sağlayacağım. Evlenmek istemiyorsan da olur. Hao ailesi sana bakar. Tüm servet senin elinde. Bu Hao ailesi insanları gerçekten kararsız. Saraya gitmeden önce Hao ailesi Halal'in ailesinin değil miydi? Saraya gidince servet el değiştirdi. Servet doğal olarak öz kıza verilmeli. Olin ailesi sadece evlatlık. Hanımefendi dikkatli konuşun. Ben hiç soyadı dışında. Hao ailesinin soy ağacında değilim. Kızımız diye sahiplenmeyin. Doğru, soy ağacından silinsin. Getirin kalem kağıdı. Hemen silme belgesini yazıyorum. O zaman seni Yuer'e benzediğin için gördüm. Hao ailesine getirip teselli olsun diye. Yıllardır sana kötülük etmedik. Ama sen büyük hata yaptın. Neredeyse bizi batıracaktın. Bugün seni Lin soy ağacından siliyorum. Bundan sonra kendine iyi bak. Yuer, eve gidelim. Bu sefer baban kesinlikle. Sıkıca tutacak elini, bir daha kaybetmeyecek. Haoye. Hanımımı nereye götürmeyi planlıyorsunuz? Başbakanı görüyorum. Baba, İmparatorla biraz devlet işleri konuştum. Geç kaldım. Sorun değil. Babamı görüyorum. Bugün gerçekten hareketli bir gün. Haoye. Sadece biraz geç geldim. Neredeyse hanımımı göremeyecektim. Haoye, bunun anlamı ne? Başbakan, Shuyu'nun kocası. Ne? Layık değil miyim? Az önce bana ne dediler? Haoye duymadı mı? Duydum. Yuer'in bu kadar iyi evlendiğini bilmiyordum. Baba olarak içim rahat. Baba, sen benim hanımımın o vicdansız öz babası mısın? Nasıl layık olabilirsin? Hao'ye aldırmayın. Hırsal köylü konuşmayı pek bilmez. Bu konuda Hao ailesi gerçekten önce hata yaptı. Ama Shuyu, sonuçta benim Hao ailesinin kanı. Çocuklarla birlikte geri dönüp atalarını tanımalı. Haoye haklı. Ama dönmeden önce bazı şeyleri netleştirmeliyiz. Hanımım çok iyi kalpli. Hediye getirdiğin halde neden bu kadar bekletiyorsun? Ne demek istiyorsun? Duyduğuma göre Hao ailesi ülkenin dört bir yanını aramış. Şuyu bulmak neredeyse 40 yıl sürmüş. Öyle mi? Yuer 3 yaşında kayboldu. O günden beri. Aramaktan hiç vazgeçmedik. Tek bir gün bile ara vermedik. Hao ailesi tüm gücüyle aradı. Dağları tepeleri dolaştı. 40 yılda buldular. Bu size garip gelmiyor mu? Hiç düşünmediniz mi? Birileri işin içine girip sizinle Şuyu'yu 40 yıl boyunca ayırmış olabilir mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Yuer o kadar yıldır kayıp. Hao ailesi olarak her an onun dönüşünü bekledik. Ying bile küçüklüğünden beri dua edip onun eve dönmesini umdu. Nasıl biri buna engel olabilir? Kör ve sağır mısınız?
Ying Ying. Sana tek bir soru soracağım. Şuyu hakkında gerçekten. Hiçbir şey bilmiyor musun? Ağabey, bana güvenmiyorsun. Sadece bilip bilmediğini söyle. Her 6 ayda bir. Muhasebeden büyük miktarlarda para çekiyorsun. Parayı nereye harcadın? Elbise ve takı aldım. Ağabey de hesap mı soracak? Annem dedi ki, Hao ailesindeki her şey benim. İstediğim gibi kullanabilirim. Elbise almak mı? Hao ailesi seni göz bebeği gibi büyüttü. Elbise ve takılar. Hiç mi eksik oldu? Ne zaman güzel bir şey çıksa. İlk sana getirilmedi mi? Neden kendin almak zorunda kalasın? Bana dürüstçe söyle. Başından beri. Şuyunun nerede olduğunu biliyor muydun? Söyledikleri doğru mu? Yuer'in nerede olduğunu biliyordun. Neden söylemedin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Önemli değil. Sana hatırlatayım. Getirin. Hao ailesine geldiğinden beri sana hiç kötü davranmadık. Sen bizden habersiz Şuyu'ya tuzak kurmaya cüret ettin. Seni nankör. Hao ailesinin öz kızını aradığını biliyordun. Sadece bildiğini söylemedin. Ayrıca kasıtlı olarak. Yanlış bilgi yayıp kafaları karıştırdın. Annemle kızımı onlarca yıl ayırdın. Seni vicdansız herif. Lanet olası. Seni anne baba yoksunu diye acımıştım. Evime getirip öz kızım gibi büyüttüm. Meğer kurdun birini beslemişim. Kötü insan. Gerçekten çok kötü. Baba, ben hata yaptım. Gerçekten hata yaptım. Lütfen beni bir kez daha affet. Uzak dur. Bana baba deme. Anne, gerçekten hatalı olduğumu anladım. Küçüklüğümden beri anne babam yoktu. Eğer siz de beni istemezseniz, ölmekten başka çarem kalmaz. Annemle uğraşma. Senin anne baban yok. Ne kadar da iyi bir evlatsın. 1. dereceden unvanlı hanımefendi olduğunu duydum. Senin gerçek anne baban. Bu sabah benimle birlikte saraya geldiler. Şu anda. Valye salonunun dışında bekliyorlar. Ay. Benim güzel kızım. Bu saray gerçekten muhteşem. Bingsu'daki en büyük kumarhaneden bile daha göz kamaştırıcı. Ödüllerin nerede? Çabuk, annene göster. 1. dereceden unvanlı memurluk. Para kazandırıyor mu? Ne kadar kumar borcumuzu ödeyebilir? Uzun zamandır para vermiyorsun. Babanın borcu biraz fazla. Acil ihtiyaç için 1000 TL verebilir misin? Çekilin. Sizi tanımıyorum. Ben bir marka ailesinin kızıyım. Sizin kızınız değilim. Seni ölü kız. O zamanlar biz olmasaydık. Bugün bu refaha ulaşabilir miydin? Kendine bir tüy taktın diye. Aniden bir anka kuşu olduğunu sanma. Onunla daha fazla konuşma. Önce gümüşleri alalım. Vay, bu kadar çok. 6 ay boyunca kumar oynamamıza yeter. Hanımefendi, onlar. Bırak oynasınlar. 1. dereceden unvanlı hanımefendi olarak ödüllerin bu kadar mı az? Başka neyin var? Hemen çıkar. Bir de, bu gece sarayda kalacağım. Bana daha fazla. Güzel kariye bul. İmparatorun bıktığı cariyeler de olur. Bence bu iyi. Cüret, bir daha saçma sapan konuşursan dilini keserim. Sen kim oluyorsun da 1. dereceden unvanlı hanımefendinin babasına vuruyorsun? Ölmek mi istiyorsun? Sen kim oluyorsun diyorsun, öyle mi? Gözlerin mi kör oldu? Başkalarının böyle. Gerçek babanı ezmesine izin mi vereceksin? Ben Marke ailesinin evlatlık kızıyım. Anne babam yok. Evlatlık mı? O zamanlar Marki ailesinin gerçek kızını ben çalmasaydım. Nasıl evlatlık olurdun? Senin soyunla. Marki ailesine lazımlık taşımaya bile layık değilsin. Bak, bu senin o zaman imzaladığın aile bağlarını koparma belgesi. Üzerinde senin parmak izin var. Her yıl 500 TL. Anne babalık şükranımızı satın almak için. Bunlara ek olarak, bize Marki ailesinin gerçek kızını öldürmemiz için yol bulmamızı istedin. Bu her bir suçlamayı nasıl inkar edeceksin? Bunların hepsi kanıt. Sen bize gerçekte kaç şey sakladın? Onların söyledikleri doğru mu? Söylediğimiz her şey gerçek. İnanmıyorsan onun kolunu kaldırıp bak. Kolunda kırmızı bir ben var. Değil mi? Anne.
Neler oluyor? Doğruyu söyle. Yoksa hepinizi hapse atarım. Cüret edersin. Ben, Onur nişanlı hanımın öz babasıyım. Burada. Kim ondan daha yüksek rütbeli? Markiz'in gerçek kızı çoktan kayboldu. Belki de öldü. Bu kızımı kabul edeceksiniz. Etmeseniz de edeceksiniz. Akıllı olun. Bana biraz sus payı verin. Bu kızımı size satıyorum. Ne kadar istiyorsun? Can parası ister misin? Söyle, neler oluyor? Bir daha yalan söylersen ağzını yırtarım. Yeter, başımı ağrıttınız. Doğrudan Adalet Bakanlığı'na götürün. Orada ağzını açtıracak birçok şey var. Kızım, bizi kurtar. Sen Onur nişanlı hanımsın. Hemen bırakmalarını söyle. Hata yaptım. Lütfen affedin. Söyleyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Bırakın da konuşsun. Bu, annemden başlamalı. Annem Dadı Zoe. O, Markiz'de hizmetçiydi. Ne? Annen dadı Zoe mu? Evet, o senin öz büyükannendir. Hayır, imkansız. Dadı yaşlandı, erken emekli edilsin. Burada kalmasının bir faydası yok. Sadece sıkıntı yaratır. Temizleyin. Annen nasıl dadı Zoe olabilir? Başlangıçta, Markiz'in kızını değiştirme fikrini annem verdi. Bu saatte nasıl geldiniz? Anne, bizi kurtar. Kumarhanede. 500 TL borçlandık. Ödemezsek bacaklarımız kırılacak. Anne, Markiz'de çalışıyorsun. Biraz para biriktirmişsindir. Bize borç ver. Sonra kesin öderiz. Her ay maaşımı size veriyorum. Fazlam yok. Geçen sefer 50 TL verdim. O da sınırımdı. Kendi çarenize bakın. Eğer bize yardım etmezsen, Shawn'yi satarım. Sen, Kumar borcunu ödemek için. Zaten bir kız çocuğu, işe yaramaz. evet, para vermezsen çocuk satacağız. Al. Biliyordum. Anne bizi yalnız bırakmaz. Sen. Hanımefendiden şansımı denemeliyim. Hanımefendi. Acil bir işim var. Maaşımı avans alabilir miyim? Olur. Ne kadar istiyorsun? 500 TL. Lansi. Yine tembel oğlun mu geldi? Sana kaç kez söyledim, şımartılan çocuk öldürülür. Kendini kurtarmak için ondan kopmalısın. Gerçekten çaresiz kaldım, hanımefendi. Lütfen bana yardım edin. Olmaz. Markizliğin kuralları çok katıdır. Her şey kurallara göre olacak. Çık dışarı. Hanımefendi, lütfen bana bir kez yardım et. Hanımefendi. Benim küçük şuyum ne kadar güzel. Zamanı gelince anneciğim sana daha büyük bir altın kilit yaptıracak. Sana daha büyük bir altın kilit yaptıracağım. Güzel. Çok güzel. Madem hanımefendi yardım etmeyecek, ben kendi çaremi bulurum. Gel. Gelecek ayın 10. günü küçük hanımı alıp Güney Sokağı'na şeker kamışı almaya götüreceğim. Siz bir at arabası kiralayın. Adamı bağlayıp şehir dışına götürün. Ne kadar uzak o kadar iyi. Markizliğin kızını kaçırmak mı? Peki Shawn'ye ne olacak? Shawnee, küçük hanıma biraz benziyor. Küçük hanım tamamen kaybolunca Shawnee'yi düzenleyip Markizliğe kız olarak göndereceğim. Bundan sonra sonsuz bir para akışımız olacak. Annenin yöntemleri gerçekten harika. Harika.
Hanımefendi, çok üzülmeyin. Küçük hanım iyi bir insan, mutlaka bulunacaktır. Hanımefendi, bakın. Hanımefendi. Bu, Soğuk Dağ Tapınağı'nda bulduğum çocuk. Şuyunun küçüklüğüne tıpatıp benziyor. Küçük hanıma gerçekten çok benziyor. Hanımefendi, bu gerçekten kaderin bir hediyesi. Yunsu, bu çocuğu alalım. Bu da Şuyunun bir tesellisi olsun. Peki, kızımızı yine de arayacağız. Canlıysa görmeliyiz. Ölüyse cesedini görmeliyiz. Ha, bu hayatta bir daha asla. Öz kızını göremeyeceksin. Demek istiyorsun ki, kızımı, Zoğdadımı kaybetti. Onlarca yıl yanımda kaldı, sırf 500 gümüş için. Kızımı kaybetti mi? Kim seni o kadar cimri yaptı? Bir markiz hanımefendisi olarak. 500 gümüşü bile vermiyor musun? 500 gümüşe mi kıyamadın? Ben onun. Seni bu çamuru bırakmasını istedim. Herkes bilir ki o da başarısızın teki. Para alamayınca, böyle. Kötü bir planla benden intikam almaya kalktı mı? Lansi nerede? İçeri gelsin. Ona iyice soracağım. Geç kaldım. Zoğdadı günahlarını ödemeye gitti. Ne? Annemi mi öldürdünüz? Öz büyük anneni öldürmek gibi bir şeyi biz yapmayız. Seni öldüreceğim. Seni asi. Bırak şu anne oğul yakınlığı numarasını. Sonra ne oldu? O zamanlar Lin henüz 1 yaşında bile değildi. Hiçbir şey hatırlamaz. Peki nasıl birbirinizi buldunuz? Tabii ki. Onu ben aradım. Sen bu malikanenin eski hizmetçilerindensin. Ying'e sen bakacaksın. Aylığın 2 katına çıkacak. Ama o kumarbaz oğluna para yardımı yapmayı bırak. O dipsiz bir kuyu, açgözlülüğünün sonu yok. Teşekkür ederim hanımefendi. Kesinlikle küçük hanımıma iyi bakacağım. Yarım yıl yetecek kadar. Bundan sonra malikanenin etrafında daha az dolanın. Bu kadarcık mı, anne? Shaonin'i artık bir malikane hanımefendisi oldu. Mücevherleri, takıları sayısız olmalı. Biraz daha versene. Bu kadarcık nasıl yeter? Sadece bu kadar var. Daha fazlası yok. Daha fazla konuşursan, bundan sonra tek kuruş bile alamazsın. Annem ve Shaonin'in desteğini aldığımdan beri. Kumar oynamamız giderek büyüdü. Çabuk gidin. Para isteme sıklığımız giderek arttı. Malikanenin muhafızları para akışını tamamen kesti. Kumar borcumuzu ödeyemedik, çaresiz kaldık. Sessiz sedasız Xiaoni'den para istemek zorunda kaldık. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Gerçekler bunlar. Yapamazsın. Hepimizi suçlayamazsınız. Biz de çaresizdik. Evet. Şuyu, özür dilerim kızım. Beslediğimiz kaplan bize düşman oldu. Seni 10 yıldan fazla sürgün ettik. Kardeşim, özür dilerim. Gözüm kör olmuş. Seni zehirli kadın. Şuyunun yerinde durup tüm sevgiyi, tüm zenginliği ve lüksü tattın. Daha ne istiyorsun? Neden onu yok etmek istedin? Tüm sevgiyi mi? Yüzeyde bana iyi davranıyordunuz. Ama gizlice onu her yerde arıyordunuz. Ben varken. Neden onu aramaya devam ettiniz? Zenginlik ve lüks mü? Malikane içinde ne güzel bir şey varsa. Önce ona seçtiriliyor. Sonra bana kalıyor. Neden?
Açıkça sizin kucağınızda büyüyen, size mutluluk getiren bendim. Ama siz, onlarca yıldır kayıp olan birini kayırıyorsunuz. Tamamen saçmalıyorsun. Sana yeterince iyi davranmadık mı? Evlatlık olarak senin adını bile. Aile kayıtlarına geçirdik. Şuyu geri dönse bile. Sen yasal ve meşru bir hanımefendi olarak kalacaksın. Yeter artık bu ikiyüzlülüğün. Baba, bakanı yanına çekmek için olmasa, beni aile kayıtlarına geçirmeye razı olur muydun? Tam da bakanlığa girdiğim için beni gerçek bir malikane kızı olarak gördünüz. Sizlerin ihtiyacı var, hükümdarlığınızı güçlendirmek için. Onlarca yıl çalışarak elde ettiğim şeyi. Olin Şuyu doğuştan sahip. Sadece bunlar yüzünden onun canlı dönmesine asla izin vermem. Sizinle rekabet etmek niyetim yok. Malikaneye dönmemin sebebi sadece öz anne babamın nasıl göründüğünü öğrenmekti. Başka bir amacım yoktu. Ama sen beni hayali düşmanın olarak gördün. Bir dizi felakete yol açtın. Bütün bunlar senin kendi hatan, başkasını suçlayamazsın. Gidip hapishanede düşün. Getirin Lin Hanım'ı ve ebeveynlerini hapishaneye götürün. İşkence bölümüne teslim edin. Lütfen bağışlayın, biz de kurban olduk. Hepsi annemin fikriydi. Biz masumuz. Evet, annen. Sen gibi bir beceriksiz doğurmasaydı, çaresiz kalıp böyle bir hata yapmazdı. Alın onları. Sözlerimi duymuyor musunuz? Onları alın, işkence bölümüne götürün. Hanımefendi. Kötü haber, 6. Prens. Adamlarıyla saraydan içeri girdi. İmparator nerede? İmparator Chengmin sarayında. Sarayda aniden yangın çıktı. İçeri giremiyoruz. Artık kurtarılamaz. Vaner, iyi misin? Çabuk Vaner'i dinlendirin. 6. Prensin emri. Vatan hainlerini yakalayın. Yerinde öldürün. Hiçbirini bırakmayın. Ablacığım, bu anı çok bekledim. Neyse ki 6. Prens beni hayal kırıklığına uğratmadı. Boşuna plan yapmadım. Zaten bakanlık konağına evlendin. Neden? Hala 6. prens değişi içindesin. Şampiyon Shen'in dediği gibi, bir kadının hayatta istediği şeyleri kendi başına elde etmesi gerek. Bakan'a evlendim. Ama o bana hiç gerçekten değer verdi mi? Hanımefendi, lütfen bağışlayın. Malikane sana gölge kurallarını öğretmedi mi? Kapıyı çalmayı bile bilmiyorsun. Evlendik sadece 3 ay oldu. Bana böyle hakaret ediyorsun. Sadece evlatlık bir kızsın. Sana asıl eş unvanı vermek zaten lütuf. Malikane er geç gerçek kızını bulacak. Sen bu atılmış piyon. O zaman sadece bakanlık konağına yapışabilirsin. Hanımefendiye tavsiyem, biraz daha anlayışlı olman. Hanımefendi, lütfen bağışlayın. Hanımefendi, bağışlayın. Ben önemli bir devlet adamıyım. Senin kocanım. Sen beni öldüremezsin. Bakan boşanma mektubu yazmadı mı? Nasıl kocam oluyor? Hanımefendi, bir günlük evlilik 100 günlük sevgi getirir. Öldürme beni, lütfen öldürme. Kapıyı kapatın. Majesteleri aniden vefat etti. 6. Prens, kraliyet ailesinin doğrudan soyundandır. Edebiyatla ülkeyi yönetir. Savaşla ülkeyi güvende tutar. O, kaderin belirlediği tahtın varisidir. Efendiler, eğer benimle birlikte ülkeyi yönetmek ve yeni hükümdarı desteklemek istiyorsanız, lütfen yanıma gelin. Kızımın bu kadar yetenekli olduğunu hiç tahmin etmemiştim. Eğer sen ve 6. Prens kazanırsanız, o zaman ben de kralın kayınpederi olabilir miyim? Evet, şimdi asıl ebeveynlerime iyi bir şekilde teşekkür etmeliyim. 1. dereceden bir unvan neymiş ki? Ben Shen Vaner olarak doğmuşum. Evet, doğru. Kızım doğuştan imparatoriçe olacak kaderde. Harika. O zaman sonsuza kadar bitmeyen paramız olacak. Hadi başlayalım.
Çoktan ölmeliydiniz. O zamanlar yüreğim yufka olmasaydı. Bir yanlış adım, peşi sıra yanlışlar getirdi. İstediğim şeyler için pişman değilim. Çünkü onları kendi çabamla elde etmeliyim. Pişman değilim. Sen cüret edip 6. prensle birlikte isyan mı çıkarıyorsun? Baba, kızın imparatoriçe olacak. İşte bu, Marius evinin en büyük onurudur. Neden yanıma gelmiyorsun? Asla. Peki annem ve ağabeyim nerede? Ağabeyim her zaman imparatorluğa hizmet etmek istemedi mi? O halde sana bir başbakanlık unvanı vermeye ne dersin? Yaner. O bir hain. Anne, majesteleri artık aramızda değil. O bizim tek umudumuz, lütfen bizi suçlama. Başka seçeneğimiz yoktu. Dışarıda neler olduğunu henüz bilmiyoruz. Onun sözlerine kanmayın. Dışarıda savaş neredeyse Vanhe salonuna kadar geldi. Tüm ailemizin seninle birlikte ölmesini mi istiyorsun? Nasıl kaybedeceğimizi nereden biliyorsun? Majesteleri vefat etti. Prens Ling'in elinde güçlü bir ordu var. Ve o da kraliyet kanı taşıyor. Tahta geçmesi kaderin gereğidir. Kazanamazsınız. Anne, hadi gidelim. Zamanın ruhunu anlayan akıllı insandır. Marius efendi, Yaner haklı. Hadi gidelim. Gördün mü, abla? En güçlü kan bağı bile bu muazzam gücün yanında duramaz. Yoksa sen de diz çöküp benden özür dilemek ister misin? Majestelerine seni bir onurlu hanım yapmasını söylerim. Ailemiz hayatta da ölümde de birlikteyiz. Asla hain olmayacağız. Pekala, pekala, ne kadar kararlı. O zaman sizi birlikte yola çıkaralım. Ablamın söyleyecek son sözleri var mı? Benim kim olduğumu çoktan biliyor muydun? Marquis'in evine girdiğimden beri. Her şeyi planlamışsın. Planına uyup bir oyun oynadın. Abla gerçekten zeki. Bu kadar çabuk anladın. 6. prens için her şeyi riske atıp isyan etmeye değer mi? Elbette değer. 6. prens bu dünyada. Bana en iyi davranan kişi, onun için canımı veririm. Ona bu kadar güveniyorsun. Kaybedip her şeyini kaybetmekten korkmuyor musun? 6. prens, kim olduğumu hiç umursamadı. Bana tüm kalbiyle bağlı. Böyle biri beni nasıl terk eder? Yani Marquis'in evi ile bakanlık arasında. Dolaşıp devlet sırlarını çaldın, her ayrıntıyı. 6. prense ilettin, beni de takip ettirdin. Beni de piyon yapıp kumarınıza ortak ettin. Bu kızın gerçekten olağanüstü zekası var. Ona biraz güvenseydin, bu duruma düşmezdin. Evet, Windsor'a gelmeden önce ödülünü kullanmayı planlamıştık. Tüm yetkilileri tutuklayacak, seni ortaya çıkarmak için. Hasta mültecileri şehre saldık. Neyse ki abla, beni hayal kırıklığına uğratmadın. Boşuna plan yapmamışım. Kendi çıkarlarınız için masum insanları yem olarak mı kullandınız? Sadece değersiz insanlar, ölmeleri önemli değil. 6. prens tahta çıkınca af ilan edecek. Biraz tazminat veririz, olur biter. Prens dışarıda. İçeri gelsin. Artık ben imparatoriçe olacağım. Şimdilik canınızı bağışlıyorum. Beni gözlerinizle tahta çıkarken izleyeceksiniz. Prens, geldin. Nasıl sen? Ne oldu? Beni görünce hayal kırıklığına mı uğradın? Majesteleri. Bu nasıl oldu? Her şeyi ayarlamamış mıydık? Duydum ki sevgili vezirlerim, yeni bir hükümdar seçmişsiniz. Dingyuan Hao'yu tebrik etmedim, kayınpeder olacakmış.
Ding Yuanhao çocuk yetiştirmede başarılı. Gerçek bir kadın kahraman doğurmuş. Diz çök. Bu Ding Yuanhao, bok yemeye bile geç kalıyor. Liang Xiang. Kaba olma. Zaten hepsi fırsatçı şeyler. O zehirli kadının hain olduğunu biliyorlardı. Üstelik üzerine gelip peşinden koşuyor. Başına gelenleri hak etmiş. Ağzın iyi laf yapıyor. Baba, uyan. Sakın panik yapma. Sadece sevinçten bayıldı. Hapishanede bir gün geçirsin, iyi olur. Bu arada, ben Başbakan Lin'i henüz tebrik etmedim. Sonunda devlet için hizmet edebilir. Majesteleri, lütfen bağışlayın, bağışlayın. Muhafızlar, Adalet Bakanlığı hapishanesine kapatın, ben bizzat sorgulayacağım. Şuyu, kurtar beni. Şuyu. Lütfen. Kurtar beni. Senin baban ve ağabeyin için. Hanımım çoktan uyarmıştı. Onun büyüsüne kapılmayın diye. Bana inanmalıydınız. Ama siz ne yaptınız? Hiç tereddüt etmeden onunla birlikte isyan ettiniz. Hepsi zorunluluktan yaptı. Seçmek zorunda kaldılar. Ne zorunluluğuymuş? Açıkça güç ve mevki peşinde koşuyorlardı. Öyle değil. Götürün onları. Hapishaneye atın. O yeni efendi ilan edilen şeyleri de. Hepsini götürün. Kurtar beni, ben ağabeyinim. Şuyu. Siz de çekilin. Bugün olanlar. Kimsenin yanında bahsedilmeyecek, yoksa. Onlar gibi Dingyuan Markisi olursunuz. Anlaşıldı? Bu küçük memur izin istiyor. Acaba imparator kardeşimi nerede gücendirdim? Onu isyan etmeye zorlayacak kadar. Hepsi onun yüzünden. O beni zorladı. Majesteleri, lütfen adil bir soruşturma yapın. Hepsi bu zehirli kadının fikriydi. Benim seni zorladığımı mı söylüyorsun? Evet, işte bu zehirli kadınsın sen. Utanmaz. Konağıma sızdın, bana uyku ilacı verdin, sonrasında. Üstelik itibarımı kullanarak beni zorladın. Onun sözünü dinlemek zorunda kaldım. Majesteleri, lütfen adil bir soruşturma yapın. Asıl sen beni kullandın. Boşan. Sen bir evlatlıksın. İnsan soyacına kaydedilip bakanla evlendin, sadece Markilik ailesini şereflendirmek için. Bakanın karıya alması bir yana, eşit statüde ikinci bir eş alsa bile. Bunu kabul etmek zorundasın. Hiçbir aksaklığa izin vermeyeceğim. Ağlama. Yüzün gözyaşlarıyla bozulursa güzel görünmez. Gel. Ne oldu? Neden suratın asık? Markilik ailesinde onunla ilgili haber var. Geri dönüyor. Ben ne yapacağım? O sadece bir köylü kadını. Senin kadar asil ve zarif nerede? O sıradan bir köylü kadını değil. Kocasının kim olduğunu biliyor musun? Kim? Onun kocası Başbakan Shen Jizhou. Shen Jizhou. Ying Ying. İmparatoriçe olmak ister misin? O makama ulaştığında. Artık kimse senin kökenin hakkında konuşamayacak. Durum nedir? İnsanlar geldi mi? Hanımefendi, baş yönetici. Şehir kapısında durdurduk. Şu an dönüş yolundalar. Unutma, dediğim gibi yap. Dönmeden önce babamın, annemin ve abimin kalplerini kazanmalıyım. Onları avucumun içine almalıyım. Ancak o zaman efendimiz zor da olsa kazanabilir. Hanımefendi, eşyalarını topluyorsun. Nereye gidiyorsun? Bu Marguis'in evi. Senin evin. Anne. Anne, ablamı bulduğunuza göre bundan sonra ben artık kapınızı çalmayacağım. Babamın, annemin ve abimin sağlıklarına dikkat etmelerini diliyorum. Aptal çocuk, sen 40 yıldır sevdiğim kızımsın. O geri dönse bile annemin kalbinde. Seninle asla kıyaslanamaz.
Ying Ying. Fark edilmedin değil mi? Her şey ayarlandı mı? Merak etme. Vuanhe salonunun muhafızlarını değiştirdim. Biraz daha sabret. 3 kez çan çalındığında. Benim saraya giriş işaretim olacak. O zaman hakkını al, intikamını ALV. Hakkını al, intikamını ALV. Seni Vuanhe salonunda bekliyorum. Korkma, mutlaka zaman kazanmanın bir yolunu bul. İmparator Vuanhe salonundan ayrıldığında, planımızın yarısı başarıya ulaşmış olacak. Prenses, tüm varlığımı ve hayatımı bu işe yatırdım. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Beni bekle, kesinlikle İmparatoriçe'nin mührünü sana getireceğim. Senin samimi olduğunu sanmıştım. Beni bir piyon olarak kullanmayacağını sanmıştım. Görünüşe göre prenses de bir oyuncuymuş. Harika, oyunculuğun gerçekten harika. Sana inandım, hayatımı bile riske attım. Ne saçmalıyorsun? Açıkça sen planladın bu isyanı. Bana iftira mı atmaya çalışıyorsun? Neyse, benim hayatım doğduğum günden beri tamamen kaybedilmişti. Ne kadar şey kaybettiğim umurumda değil. Kaybetmeye hazırım. Ben hala bu tahttayım. Zehirlemeye cüret mi ettin? Neden cüret etmeyeyim? İsyan bile ettim. Daha neyden korkayım? Onu yargılama sırası sana gelmez. Sonuçta o benim ağabeyim, suç işledi. Elbette ceza işleri dairesi tarafından işlem görecek. Tamam, onu götürün. Sıkı bir şekilde gözaltında tutun. Kıpırdama. Ablacım, kazandığını mı sanıyorsun? Hayır, iş daha bitmedi. Sana büyük bir hediye daha bıraktım. Arkada. Majesteleri, kötü haber. Bingzu'da büyük alanda bulaşıcı hastalık çıktı. Felaketzedeler saray kapısına kadar dayandı. Bu nasıl olabilir? Bingzu'daki salgın zaten uzun zaman önce tedavi edildi ya. Ben bile reçeteyi bırakmıştım. Doktor Liu bile orayı kontrol etti. Bu seferki salgın öncekinden farklı. Duyulduğuna göre Kumarbaz sokağından yayılmış. Kumarbaz sokağı. Demek ki bu senin bana bıraktığın büyük hediyeymiş. O zaman benim ilaç tanrısı vadisinin gücünü çok hafife almış oluyorsun. Majesteleri, salgın bölgesinde felaket çok ağır. Ben kendimi tehlikeye atmaya razıyım. Salgın bölgesine gidip hastaları tedavi edeyim. İyi. Hanımım. Ben de seninle birlikte geliyorum. Biz bir aileyiz. Birlikte gidelim. Anne, biz de geliyoruz. Anne, biz de geliyoruz. Neden sadece abi ve kardeşle geliyorsun? Ben de gelmek istiyorum. Ben de geliyorum.